Yağmurlu bir yaz akşamından selamlar arkadaşlar. Şaka bir yana oyunda yaz havası ve yağmur var arkadaşlar. Arkadan şimşek seslerini duyuyorsunuzdur. Çok kısa ayarlamaları yapayım. O sırada zaten ancak toplanma oluyor. Ondan sonra hemen bakacağım sohbete. Bugün ne yapacağız? Bugün etkinliği değerlendireceğiz, paketleri değerlendireceğiz. Biraz geç kalınmış bir iş ama yoğunum. Ee, WhatsApp'ta zaten konuşuyoruz, konuşuluyor. Ama YouTube'a işte videoya zaman ayırmak tabii ki gerçekten zaman isteyen bir durum ve aktif olarak çalışan birinin bunu yapması gerçekten zor. Çok kısa ayarlamaları yapayım. Şöyle. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Daha sohbeti göremiyorum çünkü daha bakamıyorum. Ekranda arka planda işleri hallediyorum. Muhammed hoş geldin. Arif hoş geldin. Arif çok dikkatlisin. Teşekkürler. Evet. 13'e kapak attık. Malum etkinlikti şuydu buydu derken ister istemez yükseliyorsun. Zaten birçoğunuzun merak ettiği konulardan biri yatırım konusu. Yapılır yapılmaz, ne alınır ne alınmaz. Hepsine değiniriz bugün. Evet, şunu da hallettik mi? Hemen döneceğim. Bir hata aldım da ona bakıyorum. Tamamdır, sizdeyim. Artık hemen şeye dönelim. Yarın Arif benim katıldığım. Yok, pazar benimki. O Amir hoş geldin. Tebriz'den selamlarına aleyküm selam diyelim. Seni tekrar aramızda görmek çok güzel. Krallık 88'den Amir'de. Ona 26'dan bir ayarlama ile tekrardan aramıza aldık. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz Amir'de.
Bugün ne var? Bugün Truva var arkadaşlar. Yani hani böyle çok dikkat çeken bir etkinliğimiz yok. Şafak benim gördüğünüz gibi 19'unda. Pazarları istiyorum ben. Pazar akşamları daha rahat oluyor. Real Mardin. Bunu Serkan mı koydu? Bakayım, Serkan mı burada? Aynen. Serkan'la yine beraber oynayacağız. Burada sınıf detayları falan da görünüyor. Bakın, yana koymuşlar işte zelotlar, şeyler falan. Bütün detaylar var. Korucular. Kaç tane korucu var? 3 tane korucu var. 4 tane zelot var falan diye böyle detaylar var. Bu şekildeymiş bizim takım. Rakip daha belli değil. Göreceğiz. Bugün Truva var. 7 dakika kalmış hatta. İttifak yolculuğu vesaire. Kahraman sıfırlama geldi biliyorsunuz. Sıfırlamak istediğiniz varsa mutlaka kaçırmayın, sıfırlayın. 3 tane hakkınız var. Doğru değerlendirin. Şunları alın hemen. Hatta bu yayının şeyini grupta da paylaşayım. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dünyaya atalım. Hatta şeyi atayım ya. Vali İmparatorluğa atalım. Katılmak isteyen belki Türk arkadaşlarımız vardır. Onlar da katılır. Baba bu ne ya? İşte şunu gönderelim, bir de şunu gönderelim. Şimdi önce sohbetten başlayalım. Tabii Muhammed, nedir? 1.5M yükleme ödülünü alacağım kesin. Muhammed, inan aynısını ben düşündüm. Aynı kafadayım bu arada. Benim için de geçerli bu. Şöyle göstereyim. Ee, Ben şu an buradayım. Ben de aynı şekilde burayı hedefliyorum. Şimdi tema çok güzel. Doğru. Hani kale teması. Hatta şuradan gidelim bir temaya. Bu güzel ama bunun vereceği buff, şunu ben aldım. Düşündüm çünkü. Hani sorunun cevabı aslında benim için de geçerliydi. Bu %2 veriyor. Diğeri %5 veriyor. Yani %3'lük bir fark var. O %3 farkı için hesaplama yaptım. 9K akik nere, 3K akik nere. Burası için yaklaşık bir, şöyle söyleyeyim. Bunu almasan, bunu zaten almak zorundasın temayı tamamlamak için. 1600 akik mutlaka harcama yapacaksın. Ben mesela bunu aldım, bir de bunu alacağım işte tema tamamlamak için. Sadece şu 9000 akik dediğin, dur bir daha hesaplayacağım. Tam küsuratını unuttum. 500 çevirmede 80'le başlayacak. Yani ortalama 100 verse, çünkü 80 de verebiliyor. 90 akik de atıyor. Atıyorum 90 çevirmeye 90 akik alabiliyorsun ya da 80 akik gelebiliyor. Şans tamamen. Ee, Ben 500 çevirmeyi, her birinde 100 tane, yani her bir çevirmende 100 olarak düşünerekten yaklaşık bir böyle 90 bin lira falan gibi bir meblağ harcaman gerekecek diye düşündüm. Hatta bir dakika hesaplayacağım. Daha da fazla aslında, 90 değil. O temayı almadan önce düşündüm ben. Hesapladım mı bilmiyorum sen ama hatta şöyle bir 10 atayım. Bak, 10'a 10 verdi. Tam miktarında verdi. 500'e 500 diye hesaplıyorum o yüzden ben. 9000 akik için 18 tane 500'lüğe ihtiyacım var. Yani bu 4K'lık paketten 18 tane ihtiyacım var. O da hadi şeylerden aldığını düşün. Ee,
şey değil de Midas'tan değil de yani bunu 4600 olarak hesaplamayacağız. 3600'den hesapla. 64.800. Bir de şöyle bir avantajı olacak. 80 çevirme yapacaksın aslında sen 10 taneye. Yani 100 tane değil 80 taneyle sen 100'ü yakalamış olacaksın. Ama işte bazen yine de az verebiliyor yani. Her seferinde sana 10 verecek diye bir kayda yok. 80'de 80 de alabiliyorsun. Yani 10 çevirmeyi 80 de verebiliyor. En kötü ihtimal olarak düşünüyoruz o yüzden. En kötüye bakmamız lazım patlamamak için. 64.800 şu tema. Babacım bunu alacağına git buradan festivalden 4K'lık paketler al daha iyi. Yani mesela benim gibi ben mesela bugün içgörü sömürdüm. Bak içgörüler yok. İçgörünün 4K'lığı yok. Hep içgörülerden gittim. 3500, 5000'lik falan. Yani bunun vereceği buff'lar daha fazla. Neden o kaleye değmez? Çok aşırı bir fark yok. %3'lük bir fark olacak. Ona harcayacağın 65 bin lirayı diğer alanlarda güçlenmeye çok rahat harcarsın. Yani o yüzden bence şey yapma. Temaya harcama. Zaten yani kale temasından bahsediyorum. Temayı biliyorsun, beyazda da alıyorsun. Aynısını ben de düşündüm. Tema galerisinden. Şunu da bak tamamlamışım. Şu seviye 4'ü de alayım. Yani sana bu da yeterli. Bu temayı tamamlamak için. Önemli olan şu en alttakiyle şunu alman. O kadar akiye değmez bu ya. Gerçekten değmez. Ama hani kalıcı olacak. Şekli şemali çok hoşuma gitti. Ben zamanla yine yatırım yaparım. Bunları alırım diyorsan al. Hani çok etkilemeyecekse al ama şöyle düşün. 70 bin liraya sadece bir tane tema alacaksın. Ama öteki taraftan 70 bin liraya deli gibi kaleni geliştirecek, gücünü arttıracak, yatırım yapacak şeyler alacaksın. Bak ben içgörüyle mesela buraları, şurayı komple bugün hallettim. Mızraklarımı beşledim, şunları beşledim. Buraları açtım, buralara gittim. Yani %24'e gelmişim. Şuralar 5. Zaten burasını açmıştım, ikilemiştim. Şuraları beşledim. Buraları üçledim. Daha verimli kullanabilirsin ya. Bence o temaya değmez. Şahsi fikrim o yönde. Gerçekten o fiyata %3'lük bir bonus için değmez. Kaleni geliştir daha iyi. Yani hani %5 olarak düşünme onu, %3 fark ettirecek. Çünkü beyaz tema %2 veriyor zaten. Ben de o yüzden yapmadığım şeyi zaten söylemem. O yüzden bunu aldım. Bak bende bir sürü birlik teması var. Bunun da şu an bir kısmı işte şu ikisi açık. Gidecek daha. Çok güzel tema ama dediğim gibi ben değeceğini düşünmüyorum. Fazla yapmışlar. 7K akik olsaydı düşünülürdü ama 9K akik ona değmez arkadaşım. Yok yani 9 çok gereksiz. Çünkü 9'un yanında bir de 1400'lük sohbet diyorum. Ünvanı alacaksın. E yani olmaz öyle. Toplamda 10.400 akik vermen gerekecek. El insaf hiç düşünmemişler yatırımcıyı. Zaten bugün eleştirimizi de yapacağız. Övgümüzü de yapacağız. Hepsini yapacağız. Gerçekten mi? Mitolojik binek mi? Helal olsun. Ya tabii özelliği önemli. Hani mitolojik olup olmaması ya da sarı olup olmaması önemli değil. Özellik önemli ama
büyük bir başarı bence mitolojik. Çünkü çok zor çıkıyor. Nadir bir parça. Böyle koleksiyon için düşünülebilir yani. Harcanmayacak kadar değerli görüyorum ben. At araştırmasını göstermiş oldum zaten. Şu an yazıyı okuyorum. Ee, Ne demek Muhammed? İçin rahat olsun. Yani hani %3 bir fark için %3'e 67 bin değmez. Taşta yaparsın ya %3'lük farkı. Yapma yani. Bir de ileride gelmeyecek diye bir şey yok. İleride kim bilir neler getirirler. Bak biraz eleştirdik, biraz sesimizi yükselttik. Josephine'in hazine avını getirdiler. Yani gerçekten şeydi çünkü biraz vasattı. Yarı yıldan çok bir farkı yoktu. Yarı yıldan tek farkını söyleyeyim. Biraz söğüşleme geldi. Yani söğüşleme bunun adı, başka bir şey değil. Ne getirdi? Tema getirdi ama ne kadara getirdi? Bir tane kale teması 67-70 bin olmamalı yani şu. 7K diye düşünüyorduk. Çünkü buff'ı o kadar yüksek değil. 9K'lık bir şey değil. Bu 3 ise bu 9 olmamalı. Bu bunun 3 katı değil. Bu %2 veriyor, bu %5 veriyor. O zaman %6 buff versin, 3 katı olsun. Ama değil. Adaletsiz yapmış. Sadece şunu almak yetmeyecek. Temayı tamamlamak için bunu da alman gerekiyor. Yani 10.600 akik, el insaf. Şu ikisini al, yoluna bak. At işi şans işi. Tamamen kumar yani hani. At at. Gönder. Of güzel vermiş ha. %9 özellik de güzel ama %10 sanırım onun maksimumu. Bendeki attan bir bakayım. Bende de bir tane var öyle bir at. Şeye daha kimseye koymadım gerçi o atı. Şimdi iki tane güzel buff var atlarda, binekte. Biri ordu koparma, diğeri de toz avcısı. Bakın toz avcısı bu sadece oyuncu birliklerine saldırırken etkili. Yani işte bir kaleye, krallığa saldırırken vesaire etkili değil diyor adam sana. Ama binekli kahramanın hasarını da %10 arttırıyor yani yeteneğini de normaline vesaire hani böyle indirgememiş yeteneğini arttırır vesaire diye. Toz avcısı güzel ama bunun daha güzeli ordu koparma diye bir yetenek var. Ordu koparma tüm hasarını arttırıyor. Onun simgesinden tanırım diye düşünüyorum. Ordu koparma şu ha. Bakın binekli kahramanın verdiği her tür hasar artıyor. Bu ne demek? Baba sen git ister kaleye vur, ister şehre vur, ister adama vur fark etmiyor. Sana bir kıstas koymuyor. Binekli kahramanın verdiği her tür hasar ister yetenek, ister düz, ister bilmem ne, ister tükürü, ister osuru her şey artacak demek. Ve her yerde de geçerli demek. İndirgeme yapmamış. Bir tane böyle kriter koymamış. Ama bunda kriteri var. Sadece oyuncu birliklerine saldırırken. Binalara saldırırken falan değil. Şu iki özellik çok güzel. Tabii ki Lubu için ne olur? Daha güzelleri iki tane ikincil vuruştur, şudur budur. Bakayım bende mesela 3 tane yetenekli atı var Lubu'da şu an. Hem normal saldırı hasarını azaltıyor, hem strateji hasarını azaltıyor, hem de kahramanın normal saldırısını arttırıyor. Şimdilik en iyi bunu gördüm elimdekinde. O yüzden bunu koydum. Hani kudret de veriyor. Ufak oradan da biraz dürtüklüyor. Ama tabii ki ikinci vuruşlu falan daha iyi olurdu. Mesela şunda ikinci vuruş var. Bu da şey için iyi ama yetenek mor. Hani kırmızı yeteneklerden değil ya da sarı değil. Atları tam daha şekillendirmedim. Bugün toplu yetiştirme yaptım. Ben oturup tek tek uğraşmıyorum arkadaşlar. Atlarım o yüzden böyle çok özenli davranamadım. Vaktim olmadığı için biraz es geçiyorum.
doğru bir şey değil. Hani biraz atlar ilgi istiyor ama şans işi olduğu için de biraz şansa bırakıyorum. O açıdan çok daha yerleştiremedim. Yani şu bulduğum atı mesela boşta kalacak bir at değil. Bunu bir tanesine vereceğim. Aynı şekilde şunu da vereceğim. Ama daha veremedim. Şöyle kabaca göstereyim atlarımı. Şunun bir kırmızısını yakalayamadım şu cesaretin ya. Bu boşta olan. Kuşatma çıktı. Bunda da kuşatma var mıydı? Bir tane daha kuşatma vardı sanki. Elimde 15 tane kalmış. Toplu birleştirme yaptığım için. Ordu koparma Muhammed'in atı yani çok güçlü. Tüm hasar %9. Bir de 3 yetenekli. Gerçekten çok güzel at. Güle güle kullan. Yakışır. Hem kudret var, hem strateji var, hem zırh var. Zırh oranı da yüksek, kudreti de güzel. Ama kırmızı at için galiba en alt seviye oluyor bu. 20'ler. Ama çok güzel bir at bulmuşsun. Gerçekten helal olsun. Sana yakışır. Zaten Kraken'sin. Vallahi yakında Arthur'u açar. Çok pahalı değil ya Muhammed. Arthur. Yani zarlar güzel denk gelirse 30'lu 30'lu verirse kafa uyguna geliyor. Aşırı böyle uçmuyor. Bir de sen açarsın. Rahat açarsın. Ve şey olaraktan kullanılabilir karakter olarak gerçekten güçlü karşılığını verecektir. Bir de sana yakışır Arthur. 26'da değil 82'de Muhammed. Serhat hoş geldin. Mor araştırma için işte ben de uğraşıyorum. Teknik puan çıktığında teknik puan alıp duruyorum. Az kaldı ama hala bir şu 1, 200, 1800, 3, 4, 5 ya yaklaşık bir bu da çünkü çok 10.000 teknik puana ihtiyacım var. Az kal dediğim o. 10.000 teknik puan diyebiliriz. 10K'ya ihtiyacım var. Yani o da son 3 gün teknik atmazsa çok zor. Ama bayağı bir yaklaştım en azından diyeyim. Bana teknik puan lazım ya. Gerçekten teknik puan lazım. Yani buradan alabileceğim pek bir şey yok. Zaten bu konuda oyunu çok eleştiriyorum. Ya göktaşı çeliği çok gereksiz ya. Buraya koy abi şeyi koy. O yeşilin adını falan unuttum. Şuradan bakayım da söyleyeyim. Kalsedon. Mesela Kalsedon koymamış. Ulan ne yapayım ben şeyini? Onu zaten sen veriyorsun her gün neredeyse bana 5-5 veriyor. Kalsedon yok paketin içinde mesela. Rafine demiri yok. Yani şaka gibi ya. Rafine demiri koymamış. Paketi hiç beğenmedim ben o yüzden bugün gelen. Sadece içgörü konusunu beğendim.
Bence bunları boş boş çekmeyin. Düdük müdük gerçekten çok gereksiz. Düdüğü zaten VIP'den oradan buradan temin edebilirsiniz. Para vermeye değmez. At zaten kumar işi. Hani böyle düdük verdin, sarı atın olacak, kırmızı atın olacak diye bir kaydı yok. Mavileri yapıştırır geçer. Paranız da çöpe gider. Bu zaten Göktaş'ını her yerden buluyorsunuz. Göktaş'ta ne işe yarıyor? Süsleme eşyasını yaratırken yarıyor. Zaten sürekli süsleme eşyası yaratmanıza gerek yok. Yani ata bir tane konuyor. Kraken bile olsanız kaç tane atınız olacak? Toplam 5 komp, 3, 15. 15 tane süsleme yani. Hani kalkıp da 50 tane süsleme yaratmanın anlamı yok. Ha, yeteneğini beğenmezseniz parçalayıp yenisini yaparsınız. Parçalayınca yarısını iade ediyor zaten. Hani çok bir yatırım yapılacak bir eşya değil. Çok saçma yapmışlar. Ben paketi hiç beğenmedim. Yani binek için paket getiriyorsan senin kalkedon getirmen lazım. Rafine demiri getirmen lazım. Bu paket nedir ya, dalga geçer gibi. Hiç beğenmedim. Teçhizat paketi dediği de abi şimşek kristali yok. Magma kristali yok. Yani dövme kitini eser miktarda koymuş. Bunu zaten şeyden topluyorsunuz, göktaşını, haritadan. Verilecek bir paket değil. Yani bugünküler benim için çöp. Gerçekten değersizdi. Zaten o yüzden hiç şey yapmadım. Gördüğünüz gibi iç küre. Şunu da şey için aldım. Kupon için aldım yani hani. Bunları kuponun için aldım. Şey için almadım. Balonu patlatayım diye aldım. Yeni balona geçeyim diye. Tamamen içgörüler gördüğünüz gibi. İçgörülerin hepsini zaten çift atıp tükettim. Şey kalmadı. İçgörü kalmadı. Bütün içgörüleri sömürdüm. Ama ya ayıp yani, hani birinci yıl diyorsun, şunları getirmek gerçekten ayıp yani, çöp yani, bu paket çöp, bu çöp. Bu ne abi? Gözünü seveyim ya. Yani şu bile daha ideal. Bir yandan içgörü alıyorsun düdüğün yanında. Bunda göktaşının yanında yine ham demir veriyorsun. Ham demir bile koymamış. Ya gerçekten çok boş paket ya. Süsleme eşyasını geliştireceksin. Hiçbir şey yok pakette. Neyini alayım ki ben bunun? Ne ham demir var, ne kalkedon var, ne de rafine demiri var. Bomboş paket. Boş yere para harcamayın buna. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Çevik'in dediği gibi like atalım arkadaşlar, unutmayalım. Kesinlikle paketler çok kötü. Bir de oyun öyle bir ayarlamış ki, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Kupon hep yatırım yapmayanlara gidiyor. Bana hiç düzgün kupon atmadı arkadaşlar şimdiye kadar. Bir tane mor gördüm. O da böyle wow düşüren şey yapan değil yani. Gerçekten bakıyorum farm hesaplarına, hep farm hesabına gidiyor. Yani yazılımı öyle bir ayarlamışlar ki para yatıran adama zaten adam yatıracak. İstese de istemese de seve seve alacak demişler paketleri. Adam zaten yatırım yapıyor diye düşünmüşler. Bizi harcamışlar anlayacağınız. Ama farm hesabına, boş hesaba çok güzel kuponlar atıyor. Ya da hiç yatırım yapmayan, çok az yatırım yapan hesaplara atıyor. Benim dikkat ettiğim o. Burada zaten hani şanslı çanta geldiğine tıklayınca görüyorsunuz kime ne çıktığını. Ben öyle görüyorum. Kalsedon'u gösterdim. 2880 akikle çevik. Ücretsiz temayı alamazsın. Yatırım yapman şart çünkü 3K ona vereceksin. 1800 de diğerine vereceksin.
1600 pardon. 4600'e ihtiyacım var. Yani temayı tamamlamak için, hatta şeyde temayı tamamlayamayacaksın, çerçeveyi alamayacaksın. Çünkü 1,5 milyonda yatırım imparatorluk parası şey yapman lazım. Yükleme bonusundan alman lazım. Buradaki müzik çokmuş. Alırsın ya zamanla Arif, sakin suyu. Araştırma, evet, hızlar iyi. Ben de teknik paketi tekrar bekliyorum, teknik puanları. Sana %100 katılıyorum Muhammed. Yani kesinlikle vermeliydi. Ayıp etti. Birinci yıla yakışmıyor bence bu etkinlik. Zaten 6. ayda yapmıştı aynısını. Birinci yılda ben özel bir şey şu ana kadar görmedim. Biz süper korlara bile verdiği ödül çok komik ve saçma, ve süper kor dediği oyuncu gerçekten ciddi yatırımlar yapan, güzel yatırımlar yapan oyuncular. Ona bile çok komik oyun veriyor. Kenan'ım hoş geldin. Gelişini zaten hemen anında belli ettin. Şöyle like atayım sana. Teşekkür ediyorum. Gelişinin habercisi. Aleyküm selam. Kesinlikle indirim kuponu da birer tane en azından hediye edebilirdi. 40'ı çoktan geçti Arif benimki. 40'ı çok geçti yani. 40'la zaten şeye gelemiyorsun. Şuraya gelemezsin. 510. Daha devam edeceğim. 40'tan çok daha fazla, yani bir buçuğa çok yol var. Mecbur. Ama yükleme hataları alıyorum. Yükleme deyince başımdan geçen talihsiz bir olayı da anlatayım. İsmi lazım değil. Ben diyeyim Fiora Game. Siz anlayın hangi app'in olduğunu, site olduğunu. Fiora sağ olsun. Şey dedi arkadaşlardan biri, işte kupon var. Gelin alın, kullanın. Neyse girdim. İlk sepete eklerken böyle işte 10K dorukları falan rahat ekliyorsun. 5 tane 10K doruk ekledim. Diğerlerinden birer tane ekledim falan filan derken ödemeyi aldı. Hop, site gitti. Neyse, ben öyle şeylere takılmam. Altyapı zaten çöpmüş, onu gördük. Yani hani böyle bir olay geliyor. Sen bu oyunu çok ciddiye alıyorsun sözde. Reklamlarını yapıyorsun, mesaj atıyorsun. Site çöktü. Sorun değil, okey. Koca bir günümüz var. Ben de şey değilimdir, rahatımdır. Acele etmem. Neyse, geri geldi. Alacağım. Ne olsun? Sepete toplu ekletmiyor. O 9999'dan diyor bir tane ekleyebilirsin diyor. Kuponu nasıl kullanacaksın? Bakiye attın cüzdana, kaldı içinde. Yani ne olacak bakiye? Ben tek tek alırsam zaten o zaman bakiyeden fazlası gidecek. Ondan sonra onunla uğraştım. Şey de yapmadılar, yani bir telafi etme falan girişimi de yok. Dediler %3'lük kupon tanımlayalım. Ben zaten benden bir meblağ alıyorsun ama hizmet vermiyorsun. Dedim hani siz aldınız. Hizmetin karşılığını ben zaten ödedim. Hizmet yok ortada. İşte efendim, kuponlar siteyi şey yaptı. Böyle olduk, şöyle olduk. %3'lük verebiliriz. Bir 500 daha verirseniz işlem tamam olacak. Ben zaten vermişim. Niye 500 vereyim? Ya gerçekten kötü bir deneyimdi. Bir daha asla. Bir daha asla arkadaşlar. Fiora'dan uzak. Fiora'dan uzak yaşıyoruz. Zaten en uygunu da şey,
Bu arada reklam veya sponsorluk değil, bilginiz olsun. Ata Game'de en uygun doruklar orada oluyor. Bilginiz olsun. Ata Game. Ben de genelde orayı tercih ediyorum. Ata Game'i kullanıyorum. Ha, oyun banlarsa hesabınızı yapacak hiçbir şey yok. Bütün firmalar için bir günlük duruyorsunuz. Midas Buy dışında biliyorsunuz oyun yapabiliyor. Ama oyundan ban yemezseniz anında geçiyor. Yok Kenan, kaçırmış olabilirim. Zaten hani yoğun bir gündü. Bir de bir yandan siteyi kovala uğraş. Açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Hizmet alamıyorsun. Yani gerçekten leşti. Çok kötüydü. Asla tavsiye etmiyorum. Asla. Yok yani ben bir daha şey yapmam. Zaten şey açısına baktığımda da Ata Game'de daha uygun. Niye gideyim şey yapayım ki? Kupon var diye yapmıştım. Ya bir dahakine kupon olsa da kullanmam. Böyle bir hizmet anlayışı görmedim çünkü ben. Sen zaten almışsın. Ha bir de bu arada yaşadığım olay ertesi güne sarktı. Bir günde bekledim. Bir gün sonrasında bile telafi etmediler. Bayağı olumsuzdu yani. Hem bana zaman kaybettirdi, hem paramı işletti. Üstüne bir de 500 daha istiyor. Nasıl ban yesen? Cüzdanda kalıyor ban yiyince Arif meblağ. Ban dediğin hesabın elinden gitmiyor. Öyle bir şey değil ban yemek. Yükleme yapamıyorsun bir gün boyunca hesabına. Mesela benimkinde şu an ban var. O yüzden yükleme yapamıyorum. Bugün mesela banlı. Belli bir miktardan sonra oyun ban atıyor. O yüzden 500'de kaldım. Yani oyunun istediği de şeyden alsan hep Midas Bay'ı kullan. Pasifi güçlendireceğim ya. Kudrete bir tane yeter şu an. İki taş varmış. Strateji de var. Zırha gerek yok. Tüm nitelik. Bunda da kudrete vereceğim. Çok kötü bir tecrübeydi ama ya. Gerçekten kötüydü. Yani hani şeye gelemem ben. 400'ünde 500'ünde değilim de. Abi hizmet yani. Sen hizmet veriyorsun ve hizmeti senin yüzünden yaşanıyor bu olay. Yani bu çakallığa giriyor. Sen içeriye adamı kupon var, indirim var diye alıyorsun. Hop parasını cüzdana atıyorsun, elinde tutuyorsun. Ondan sonra da efendim biz size hizmeti veremeyeceğiz. Bir 500 daha atın içeriye ancak öyle. Yani bu terbiyesizlik başka bir şey değil. Ben bu tarz bir şeye gelemem. Gelmese de çark şöyle Muhammed, ileride geldiğinde senin puanların içeride birikiyor. Şu an zaten puanın vardır Midas'ta alımlar yaptığın için. Çark geldiğinde onları kullanabilirsin. Kenan şeyden uzak duruyoruz. Fiora'dan. LoL'da Fiora var ya Fiora. Hız özel olarak çekmedim. Hızım çok yok. Şöyle göstereyim çantayı.
Kaynağım bayağı arttı. 5 milyara yakın kaynak var. Restorasyonda iyi işime yarayacak. 4'ü 5'i yaparken zaten 3 şu an ana yerler. Hız olarak da 303 araştırma, 206 eğitim, ortak 188. Bu arada harcamıştım, sıfırdı. Sıfırdan buralara geldiğini düşünebilirsiniz. Şimdi market konusuna değineyim. Arkadaşlar, hız istiyorsanız hızın ana yeri, net olarak söylüyorum, burası. En uyguna hızı buradan alırsınız. Bu fiyata bu kadar hız yok. Özel hediye kısmı gerçekten bu oyunun en avantajlı kısmı arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Her paket için baktığınızda en avantajlı yer burası. Bakın. 6 kafayı 225 liraya alıyorsun. Üstüne 8 tane magma 2K'da dövme kiti alıyorsun. 2500 imparatorluk. Yani özel hediye alanı en karlı yer. Onu net olarak söyleyebilirim size. Burada yüzdelikleri yazmıyor ama net olarak söyleyeyim. Ben çok kıyaslamasını yaptım. Özel hediye hız konusunda falan her konuda çok daha avantajlı bir yer. Hız isteyen mutlaka özel hediyeyi değerlendirsin. Buradan hızları çeksin araştırma için. Zaten üçer defa alabiliyorsunuz bu paketleri. 12 gün falan ediyor şurası yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. 360 saat eder. Bu da 24'e bölünce 15 gün. 15 gün ediyor şurası. Şaka gibi yani. Gerçekten fiyat performans açısından çok çok iyi. Yani düşünün. Şuna 46 istiyor. 50 dövme kiti, 8 magma kristali. Burada 500 dövme kiti, 6 magma kristalini 46 liraya alıyorsun. Özel hediye her zaman çok daha avantajlı. Bunları artık ben hiç almıyorum, yatırım yapmıyorum. Bu güzel. Mücevhere ihtiyacınız varsa. Festival olarak baktığınızda da bunların hepsi açık bende. Zaten bitmiş durumda. Burayı açmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani beceri parşömeni için açtım ben işin gerçeği. Fiyat performans açısından beceri parşömeni ve şey açısından hoşuma gitti benim. Beceri puanları falan ama gereksiz yani çok şeye gerek yok. Onun dışında ferman kısmında 4000'leri, %4000'leri falan gördüğünüzde alın. Çekinmeyin. İyi oluyor. Keza aynı şekilde 3900'ler, 3600'leri gördüğünüzde alabilirsiniz avantajlı. Bu da güzel bu arada. Ama ben şimdilik şeye saklıyorum biraz. Bunun da genelde 900'e kadar olanı alıyor. Ben 900'de aldığım için şu an bu aşamaya geldi. 200 teknik puan falan vardı içinde. Ben şimdilik şeye saklıyorum, balona saklıyorum. Çünkü bu balon mor güzel bir balon. Patladığında zaten 5 sarı kafa, 10 parşömen, işte 48 saat falan filan veriyor mücevher sandığı. İçinden de rastgele güzel kupon atma olasılığı var. 2 kere sarı balon patlattım arkadaşlar. Bana ne verdi biliyor musunuz kupon? Bana ne verdi? Şunu verdi ya. Bunu. Hani vermese de olur ya. 200'den 134. Verme abi. Verme. Gerçekten gerek yok ya. Terbiyesizler. Ya sarı balona şunu koymamaları gerekiyor. Ayıp ya şu. Bu kuponların ne işi var bunun içinde? Gözünü seveyim. Bunu patlatmak için zaten 360 puan mı ne, 380 puan mı ne yapman lazım? 380 puan dediğin nedir biliyor musun?
Şuradan göstereceğim en pahalısından. Şu 50 puan. 380 puan mı 360 puan mı ne sarı balonu patlatmak. Yani ne kadar bir meblağ harcaman lazım. Adam sana ne veriyor? İçinden çıkan kuponu koyduğu kupona bak. Bunları koymuş ya. Ayıp ya. Gerçekten ayıp. Yani çok eksik var. Gerçekten çok eksik var. Sarı balona şunu koymaman lazım yani. Bu terbiyesizlik. Başka bir şey değil. Şu tarz kuponların olmaması lazım. 46 liralık sıfırı versen ne, vermesen ne abi sen? Neyi ciklet parasını mı hediye ediyorsun? Ne yapıyorsun yani? Şuradan bir derece. Başlasa bir derece. Ama şunlar, şu altılı yok yani olmamalı. Bunu zaten şeyden alıyorsunuz. Bir tane paket alınca içinde var zaten bunlar. Yani çok komik şeyler koymuş. Bak burada ne kadar güzel kuponlar var. Koy abi bunları koy. Şu da değil. Bu da pek bir işe yaramaz. Yarı yarıya indiriyor. Bunu zaten alıyorsunuz. Diğer paketin içinde var. Nerede o? Sen şunu aldığında zaten 2300'lü 1800'e düşürüyor. Yani bunu buradan da çekersin. Alırken zaten daha önce söylemiştim mutlaka düşükten başlayın arkadaşlar. Bakın bunun içinde 134'lü 87'yi indirecek kupon var. Bunu alın. Sonra bu 134'ü zaten 87'ye alacaksınız. Yani 46 ile 87 fiyatıyla almış oluyorsunuz. Karlısınız. Direkt bunu alırsan zarardasın. Burada kuponu var bunun. Gidip direkt bunu almayın. İşinize yarıyorsa önce bir öncekindeki kuponu alaraktan alın. Bakın burada da geçerli. 900'lü 680'e indiriyor. Kâra geçiyorsunuz. Önce 400'ü çekin, sonra 900'lü alın. Gidip direkt 900'ü almayın. Ha, hiç paranız kalmadı. Şey yapmıyorsunuz. Son paranız. O zaman mecbur alacaksın. Hani aradığın buradaysa bunu alacaksın. Çünkü aldığın kupon, buradan alacağın kuponu kullanamayacaksın. Yetmeyecek çünkü. Gücün yetmeyecek. Ama gücün yetiyorsa önce burayı al, sonra burayı al. Gidip de direkt burayı alma. İlla şanslı çantayı bekleme. Aynı kuponlar burada da var. Daha dandikleri tabii ki yani indirim yapmıyor da işte hani göz boyamak için yapılmış. Hani bir tık bir kademe düşürüyor, bir kademecik. O yüzden gidip de direkt pat diye buraya atlamayın. Önce bir öncekinden kupon alın. Bunun kuponu yok. Bu sabit. Gelirse şanslı çantadan ya da işte buradan denk getirirseniz oluyor. Marketi bu şekilde kullanın. Konuşurken bir yandan şu büyük kervana göndereyim. Çünkü büyük yapmadım bugün. Şunu göndermeye gerek yok. Onu toplamaya göndereceğim. Şimdi sohbete bakacağım arkadaşlar. Bakamadım. Konuşur market anlatırken. Bir tane de şöyle güzel bir yer bulayım da toplama için. 5. seviye. Marketi mutlaka ve mutlaka doğru kullanın arkadaşlar. Paranız ziyan olmasın. Kafa mı? Kaç? Bakayım kaç kafam var. Ben kullandım kafaların bir kısmını. 439 kafam var. Kafayı nereye kullandım? Şey yaptım. Timur'u üçledim. Timur'u 3'e çektim. Vlad'ı 3 yaptım. Timur'un yetenekleri de veriyorum yavaş yavaş. Guan Yu yerine Timur koyacağım. Mehmet açtım arkadaşlar. Robin Hood açtım. Selahattin açtım dursun diye. Napolyon'u açtım. Otto'yu açtım. İleride ne getirecek bilmiyorum. Şöyle. Mehmet için harcama yaptık burada. Çevirme yaptım. Selahattin'i de çevirdim aldım.
tabii dediğim gibi hani video çekecek vaktim olmadığı için yani bunları beraber yapmak isterdim ama Mehmet'i yaptığım gün öyle bir verdi ki her beşli de 3 kafa, 2 kafa. Yani gerçekten sağlam verdi. Hem bunu açtım hem şeyi yaptım. Selahattin'i yaptım. Bunları açtıktan sonra burayı mutlaka geliştirin. Buradaki hediyeleri, ödülleri almayı unutmayın. Bu çok unutuluyor. İşte valiye saklıyor, bilmem neye saklıyor. O zaman buralar yanıyor. Buradan da boş vermiyor işte. Beceri parşömeni, görev alım jetonu, hız vesaire bir şeyler veriyor. Doğuşta da bir 60 tane çevirdim. Robin Hood'u açtım. Otto'yu da açtım. İkisini de açacak kadar yetti. Aynı şekilde deneme görevlerini unutmayın arkadaşlar. Dursun diye açtım. Robin Hood sadece süvari kullanacağımı hiç zannetmiyorum ama ileride ne gelir ne olur bilmiyorum. Açayım dedim, dursun dedim. Otto'da mızrak ve süvari. Hani hiç belli olmaz. Bir dursun bakalım. Mehmet zaten işe yarar bir karakterdi. Bende yoktu. Çünkü savaşçı kılıç ya da ok kullanmıyorum. Ama açtım. Savaşçı kılıcı düşünüyorum çünkü beşinci kol olarak. Düzeltiyorum dördüncü kol olarak. O yüzden açtım. Selahattin'i de Napolyon arkasına Selahattin gibi bir tane daha okçu gelirse bunu da düşünüyorum. Çünkü destek ve öfke inleme buff'çı bir kahraman. Napolyon'un arkasına iki tane buff'a ihtiyaç var. Tek başına veya şu anki kahramanlarla Napolyon güçlü değil. Napolyon'un arkasına da o yüzden iki destek yani bu saldırı ve kumandan şeklinde. Desteksiz şu an güçlü olmaz arkadaşlar. Destek lazım bunun arkasına. Şuradan sesi bir tık kısayım. Şuradan bak şeyleri bile unutmuşum. İmparatorluk paralarını. O kadar çok aynı anda kahraman açtım ki. Kaç kafası var bunun? 20 kafa var. Otto'da 6 kafa var. Bu valiye gireceğim de onda basarım. Henry var biliyorsunuz zaten. 99 kafa hangi ara oldu ya? Ne yapmışız bunu? Henry saldırı ve aktif arkadaşlar. Napolyon'un arkasında o yüzden iş yapmayacak. Destek ve buff'a ihtiyacı var Napolyon'un. Yani şu anki Maraşal okçu zayıf. Çünkü bir kahraman yok. Bir Selahattin var destek konusunda. 21 kafada burada. Güzel kafalar birikmiş. Robin Hood. Ya Robin Hood adam okçu. Elini de yani okçu kimdir? Robin Hood'dur yani bildiğin. Adamı süvari yapmışlar ya. Yani çok ilginç ya. Bu da çok garibime gitti gerçekten. Bilmiyorum hani yaşlar olaraktan ama Robin Hood'un kitabında falan okurken de eskiden hep okçu. Bir tane çetesi var. Zenginden alır fakire verir. Adamı süvari yapmışlar. Ulan at mı binmiş bu adam? Nereden bulmuşlar da süvari yapmışlar? Neye göre yapmışlar? Hiç anlamadım. Bak bu destek yenilemeyi Selahattin'e şey yapsalar. Yalnız Lübun'un arkasına da güzel gider gibi görünüyor ha, yetenek. Şuna bak neşeli yoldaş. Bunu Lübuyla denemek lazım aslında. Burada yine şey defansif yanı da var.
Şunu vereceksin. Kanlı ödemeyi. Bir de huzurlu sığınağı vereceksin. Tanklaştıracak. Aslında düşünülebilir. Yetenekleri falan Lubu'ya uygun. Tanklaştırmak adına. Bilmiyorum, test etmek lazım. Şu an bakarken canlandı gözümde. Siz ne düşünüyorsunuz Robin Hood Lubu kompunda? Humsi hoş geldin. Şöyle, yani krallıkların, daha doğrusu medeniyet onlar. Medeniyetlerin isimli, yani buff özellikleri yazıyor. Hatta bakalım. Birlikte de bakalım. Savunma %5 verirken can 2,5 veriyor. Savunma 5 mi? Can 2,5 mu? Bence can 2,5 daha iyi. Artı hastane kapasitesi 2500'den dolayı Kore'den iyi. Geçiş bedava. Kesinlikle geçebilirsin. Neden olmasın yani? Onun dışında diğer süvariyede bakalım. Bu da 5. Toplama birliği savunması hiç gerek yok. Kaynak takas oranı hiç gerek yok. Fransızı zaten. Yağmalamada 500 bin çok komik rakam kaçıyor. Özellikle ilerlediğinizde oyunda. Çok komik 500 bin. Arap tabii ki de daha iyi yani. Ana birliğin süvarisi kesinlikle Arap'a geç. Ha, ama paralı askerde deveyi açmana değer mi? Ya önce mor teknoloji ya. Deveye hani şöyle, ikinci, üçüncü paralı askerin açık değilse ikinci, üçüncü olarak açabilirsin ama beşinci paralı asker falan teknik puan çok istiyor. Değmez ya o kadara. Kaç istiyordu bakayım. 1200. Yani değmez. Deve ile fil arasında, hatta şöyle ona da gel bakalım. Filimiz %5 ihtimalle her sırada 2 normal saldırı düzenliyor. Beceri hasarını da %4 azaltıyor. Devem ise birlikteki tüm kahramanların ikinci vuruş aktif becerinin etkinleşme şansını %1 arttırıyor. Olay zaten şurada değil, olay şurada. Savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı hasar %5 azaltıyor. 18 saniye çok uzun. %5 de az bir oran değil, güzel bir oran. Burada kale teması %5'i gördük diye işte 65 bin lira vermeye değer mi falan diye konuşuyoruz. %5 o yüzden iyi bir oran. Ama değer mi? Ya şu an için eğer teknik puanın kısıtlıysa değmez. Yapmana gerek yok. Burada zaten birliğin aldığı beceri hasarını %4 azaltıyor. Yani böyle çok korkunç, wow bir fark yok. Çok güzel, kesinlikle güzel. Fark da var. Wow mu? Wow fark değil. Çünkü buna vereceğin teknik puanı, önce mor teknolojiyi açarsan açığını kapatırsın orada. Ama dediğim gibi hani ikinci, üçüncü paralı askerini daha açmamışsındır. Yapacak kompun da yoktur. Aç o zaman deveyi kullan. Çünkü zaten ikinci de üçüncü de senden 1000 küsür değil, daha düşük bir şey istiyordu. Hiç açmadıysan Arif, süvari kullanıyorsan aç tabii ki. Deve daha iyi filden. Düşünmene gerek yok. Deveyi açacaksın.
Deve daha iyi. Açık ve net. Mesela mızrakta yeni gelen mızraklı şeye uygun değil. Savaşçıya. Maraşal için getirmişler. Maraşalcılar için güzel bir komp. Yani Çinli Langxian silahşörü. Ama benim işime yaramaz. Yeni şeyler daha güzel. Paralı askerler. Eskisine göre. Bak bunu Napolyon önermiş. Bu arada bu Napolyon için değil sadece. Şeyine de gidiyor. Ramses'ine de gider. Ama şey için değer mi? Mulan için bilemedim. Daha iyi çünkü 18 saniye farklar var yani. 18 saniye boyunca hasar azaltması ciddi bir olay. Ama dediğim gibi yapan arkadaşlar için değmeyecek bir şey ama sıfırdan başlayanlar, hiç yapmayanlar için yeni paralı askerlere yönelebilirler. Ama savaşçı mızrak kullananlar için yeni gelen işine yaramaz bilgisi olsun. Ne demek Humsi? Katafrakla işin yok Arif. Lubu kullanıyorsan açacağın deve işte. Boş ver katafraktı falan. Bizanslarla ne işin var? Genel olarak benim yorumum birinci yıla yakışmadığını düşünüyorum. Zaten çerçeveyi şuraya koyması biraz art niyetli. Hiç destekleyecek bir şey vermeyip bu şekilde yapması da doğru bulmuyorum oyunun. Hiçbir indirim kuponu vermedi kimseye. Şeyi de vermedi. 6. ay için, yarı yıl için mesela ilk aşamada herkese belli miktarda indirim kuponu şansı vermişti. Onu da yapmadı. Örnek veriyorum 9.000 akik değil, %10 minimum %10 indirimli, %100'e kadar giden yani bedava alabileceğin kupon kodu veriyordu. Onu yapmadı. Üstüne bir de 9K akikle getirdi. Ben iyi niyetli olarak yorumlayamadım bunu. Çerçeveyi de buraya koymasını hiç doğru bulmadım. 1.2'ye de koyabilirdi. İlla 1.5'a sona koymuş. Herkes belki temayı tamamlamasın dediler. Ama yine de bu oyunu bedava oynayanlar ya da az yatırım yapanlar için bir kupon getirebilirlerdi hediye. Birinci yıl yani sonuçta anladın mı? Sen oyununu kutluyorsun. İnsanlarla kutluyorsun. Emekçi oyuncularla kutlayacaksın. Ee, Burada birazcık paracı değil de biraz insancı olman lazım. Ben yanlış buldum oyunun tutumunu. Doğru bulmadım. Getirdiği paketler de şu kutlamadaki çöp. Özellikle bu binek için getirdiği gerçekten hiç güzel bir paket değil. İçinde bineğe dair hiçbir şey yok. Aynı şekilde teçhizata dair de bir şey yok. Teçhizat paket diye getirmiş. İçinde teçhizat dışında her şey var. Bunu haritadan toplayacaksın zaten. Dövme kiti dediğin zaten birçok paketten alabiliyorsun. Yani magma yok, şimşek yok, bir şey yok. E, Binek için getiriyorsun. Göktaşı çeliği koymuş sadece. Kalkedon yok. Rafine demiri yok. Ondan sonra neydi o? Süslemeleri geliştirmemiz için. Şurada vardı. Ham demir yok. Yani bomboş bir paket getirmiş ya. Düdük koymuş içine ya. Abi
almak değil yani. At boş boş bir işe yaramıyor. Atın dışında önemli olan oradaki süs eşyanı ne kadar geliştirebildiğin, neler yapabildiğin. Yani o süs eşyasını geliştiremedikten sonra zaten bir anlamı kalmıyor. Ve bunu geliştirecek hiçbir şey koymamış. Ha şu olabilir. Ne yapar? Yarın da yine buna benzer bir paket gelir ama içine işte rafine demiri ne? Evet, rafine demiri, ham demir, işte kalkedon, o tarz şeyler koyabilir. Bilemiyorum ama ben genel olaraktan zayıf buldum. Birinci yıldan beklentimi karşılamadı. Üzdü. Tek güzel yanı görsellik. Görsellik açısından temalara çok özenilmiş. Bunu beğendim. Gerçekten beğendim. Özenmişler. Ama oyuncuyu düşünülerekten yapılmış pek bir şey göremedim. O yüzden ben de biraz hayal kırıklığı yarattı. Yani bu kadar para göz olmayalım. Bu arada kutlama zincirine bazen çok güzel paketler geliyor. Bir tane gelmişti. Hatırlamıyorum şimdi ne şeklinde oldu. Örnek veriyorum 46 liraya alamayacağınız içerikler oluyor içinde. Şuradan bir adım attığınızda çok güzel şekilde ilerlenebiliyor. Güzel. Mesela bakın teçhizat paketi budur. Bu teçhizat paketi. Neden? Teçhizata dair her şey var içinde. Abi sen zaten gidip de içine teçhizatın şeyi koyma yani. Hani şuna niye ki insanları paraya sürüklüyorsun göktaşı? Adam haritadan toplayacak bunu. Taslağı yine bulacak, toplayacak, alacak. Taslak zaten alınan bir şey. Bu teçhizat paketi budur. Böyle olmalıydı. Bu kutlama indirimindeki de bu şekilde olmalıydı paketleri. Koymamış. Mis gibi teçhizat paketi bak. Teçhizatını yükseltmeye, geliştirmeye dair her şey var. Şöyle bir bakıyorum da gözüme kestirebileceğim böyle güzel bir şey var mı? Teçhizatlarım benim biraz gelişmiş zaten. O yüzden yatırımımı ağırlıklı olaraktan teknik puana şu anda mor teknolojiye. Teçhizatları da geliştireyim bu arada. Şu ikisini dörtledik. Şunu da bir tane çentik atalım. Yüzüklerimi falan hep valide geliştireceğim arkadaşlar. Elimde yeterince işte parşömendir bilmem nedir var. Valiyi bekliyorum. Bunu da kılıca döndüreceğim için çok şey yapmıyorum. Hatta şuradan kılıç demişken kılıç şeylerini güçlendireyim. Bol bol kılıç alıyorum teçhizatta. Kılıçta zaten belli bir noktaya kadar yükseltiyorum, getirdim. Gördüğünüz gibi arka planda bunları çaktırmadan kasıyorum. Şunu da 60'a çekeyim. Dördüncü birlik teçhizatı kasmış gibi oluyorum ama aslında ben bunu üçüncü birlik yapacağım. Dört yapmayacağım. Üçüncü birliğimi okçudan kılıca geçireceğim. Ya bu arada dövme kitine bunları geliştirmekte sorun yok. Okçularınkini sıfırlasam zaten bunları geliştirebilirim.
Sorun teçhizat yok arkadaşlar. Yani yıldız basmamı sağlayacak. Buradaki işte ikinci seviye atacak. Teçhizatım yok elimde. O yüzden yapamıyorum. Mesela kol kılıç 5 tane. Bir seviye atacağım kalacak. 4 tane kafalık var. Geliştiremeyeceğim. İkinci yıldızda patlayacak elimde. O yüzden şu an oktan gidiyorum. Neden okçu? Şu an üçer yıldız rahat bir şekilde bastım. Geliştirebildim. Gidebiliyorum. Şimdilik öyle duruyor. Hatta işte kılıç için şu an mor komp, mor teçhizat yaptım. Bir fullledim. Şunu yaptım ki hem de şeyde arenada bir tık güçlü olsun diye. O şekilde yöneldim. Bu da mesela saçma. Uçurum rozeti getirmişler. Bu ne işe yarıyor? Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Önce bu nedir onu göstereyim. Şurada mıydı? Neredeydi o ya? Yok ya, o başka bir yerdeydi galiba. Şunun içindeydi. Bu arkadaşlar aldığınızda 100 yapmak yeterli. Fazladan 20 elimde patladı. Bir anlamı da yok. Kalenizde ejderha var demek. Ejderha geliyor kalenizde, bakın uçuyor. Görüyor musun? Bu. Bedavaya bunu vermişler. Güzel ama hani böyle abartı bir esprisi yok. İşin gerçeği. Beyin yolculuğu hoş geldin. Gerçekten Humseyer yani isyan ettikçe çöp ettiler. Yok ya benim krakenler tık tık alıyor hemen. Çünkü koy umrunda değil şey. Miktar. Şöyle göstereyim hatta. Bak Froyke çerçeveli. Bak Zafer'e çerçeve. Kanuni çerçeve. Pro çerçeve. God King çerçeve. Bu arkadaşımız da Türk bu arada. Çerçeveli. Alan alıyor yani. Bu sadece benim arkadaş listem. Angry de almıştır. Çerçevesini koymayanlar da vardır alıp. Ama şey açısından değer mi? Ya, tamamen neden şu an önemli? Tema efsanevi yani mitolojik tema olduğu için bir tane mitolojik tema açmak iyi. Buff'ları yüksek. Sırf tema için ya. Başka hiçbir şey için değil. Sohbet balonu da böyle temayı açınca. Bakar mısın? Seferberlik savaşlarında saldırı %4 veriyor. Yani neredeyse şey kadar, görkemli kadar, görkemli birincisinin aldığı buff kadar neredeyse buff veriyor. Bak 1,5'tan %4'e atıyor. Seferberlik savaşları ne demek abi? KVK'larda bilmem nelerde bayağı bir öne taşıyacak demek. Yoksa bunda aynı şekilde çerçeveye baktığında 0,75. Zaten bak başka mitolojik yok. Bende de yoksa şeyler var mı? Var. Bu daha şık bu arada. O yüzden bunu kullanıyorum. 0,75 ya. Ne yapıyor? %2'ye çıkartıyor. 3 katı kadar neredeyse. Kale yoksa zaten bu hepsinde aynı şeyde. Bende şey yoktu destansı. Hem o açıdan da işime gördü ama aynı oran. Destansı olan için bir şey değişmiyor. Bu da aynı şekilde bir görkemli kadar vermese de çok küçük bir şekilde ikişer kat neredeyse fark ettiriyor.
Tam böyle iki katı da değil. Yani bu da aman aman bir fark yaratmıyor ama diğer noktalardan fark yaratıyor. Görkemliğinki çok yüksek. Çerçeve çok işinize yarayacak. Sohbet balonu çok güzel işe yarayacak. Tema puanı güzel işe yarayacak. Birim kapasitesi 1000 diğer temalar da veriyor arkadaşlar. Şey değil yani hani. Vardı 1000 veren ya ben görmüştüm. Hatırlıyorum ama. Allah Allah. Ben 1000 gördüm diye hatırlıyorum. Nedense aklımda 1000 kalmış. Demek ki yokmuş 1000. 300 kapasite fazla veriyor. Çok bir şey oynatmıyor ama olsun. Artı 1000 birlik kapasitesi de alacaksınız temayı tamamlayınca. O konularda güzel. Bu da aynı yani. Hani bir şey değiştirmedi benim için. Ama mecbur işte tema tamamlamak için alacağız. Öyle arkadaşlar. Sonrasında şu eksiklerimi kapatıp buralardan kapasiteleri dolduracağım. Kutup ayazında bir tek şu kaldı. 350 de buradan artacak. 100 mü ne de buradan gelecek. 450 de bu artış. Birlik sormuştu galiba bir. Bir daha göstereyim onu. Araştırma. Araştırmam bu şekilde. Şu ilk ekip 5, ikincisi 3, dördüncü, üçüncüsü de 2. Burası da bu şekilde. Bunu 4 yapmak için bunların hepsini 4 yapmam lazım. Güzel buff veriyor. İstediği içgörü puanını da göstereyim. Bunu 6'ya atmak 720 istiyor. Bunu 1080 istiyor. Bunu sadece 5 yapmak 1200 istiyor arkadaşlar. Bunu 4 yapmak için bile bu 720 istiyor mesela. Bakın bunu 6 yapmak 720 şu. Bir önceki. Bunu sadece bir seviye gerisinden yapmak aynı şeyi istiyor. Bu şekilde. Lubu gemleri. Göstereyim onu da tabii ki. Saldırı gemi. Kudret gemi. İki tanesi gelişmiş, bir tanesi daha düşük. Gelişmiş taşlar. İkincil vuruş. İki tanesi gelişmiş, bir tanesi daha zayıf. Üçünün karışımı. Onu da şöyle zaten şey yapayım. Nitelik var bir tek farklı. Bu da gelişmiş bir nitelik. 5.15 vermiyor normal nitelik. Gelişmiş bir nitelik olduğu için koydum. Yoksa hani kudrette koyabilirdim. Ama gelişmiş nitelik daha iyi. Gem var mı bakayım geliştirebileceğim? Bak pasif hasarda bir tane atabiliriz. Ya da hatırlatsın zaten yapmayacağım. Bir tane de gelişmiş pasif hasar. Bak ikinci vuruşta bir tane daha geliştirebileceğim. Fazla boşta 2 var. Bir tane de çekiyorum. Geliştiriyorum. Oh aktif beceri de. Oh can da. Evet bu kadar. Şimdi eksilttiğimiz kahramanları geri koyalım. Pasif beceri bir önce şeyinkine bakayım. Kiros'unki hepsi gelişmiş miydi? Ona göre önce Kiros'a koyarım.
Çünkü Kiros ana kumandan. Bak, daha iyisi burada. 3.45 Kiros'a koydum. Bunun diğer taşı da gelişmiş. Can zaten şey açısından iyi, yüksek. Şununkine bakayım. Bunda da canı arttırayım. Gelişmişi koyayım. Daha düşük olanı aldık. Normal pasifi koyacağım buna da. Zırh var bunda. Arkadaşlar bende gelişmiş zırh var bunda. Diğerleri de yani kırmızı da kırmızının da bir üstü. Savunma da aynı şekilde. Mansa Musa'dakiler hepsi savunma bendekilerin. İkinci vuruş zaten bunun galiba hepsi şu an artık gelişmiş oldu. O bir tane şurada kalmış. O zaman şöyle yapayım. Şu üçü aynı olsun. Baktığımda daha düşük kırmızı olan burada olsun. Evet, güzel oldu. Bir de bundan aldık. Aktif beceri hasarı ama Ramses'in taşı daha zayıfsa Ramses'e esas koymak lazım. Ramses çünkü esas kumandan. Aynen öyle. Ramses'teki daha zayıftı. Bundan neyi aldık? Can aldık bir de galiba. Kapasite mi almıştım yoksa? Bakayım, kapasite var. Aslında can da vermek istiyorum buna. Dayanıklılığını artsın diye. Neyse, kapasite olsun. Canı arkasındakilere takarız. Buna da savunma yaptım arkadaşlar. Gelişmiş bütün nitelik var. Onun yerine zırh ya da strateji koyabilirim aslında ama bilerek böyle dağıtıyorum. Daha gelişmişlerini ana komplarıma yerleştirebilmek için yapıyorum aslında. Yani mesela bunda canı harcamıyorum. Gidiyorum ana kompuma mızrağı koyuyorum. Daha da güçlü olsun diye. İşte Lubu'ya koyuyorum. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ama bir tane canı buna koyabilirim ya. Bir şeye bakacağım. Tamam. Evet. Bunu da ayarladık. Birlik güçlerim şu an 18,5 Kiros, 16,5 Lubu, 14,1 de Ramses. Daha böyle tam istediğim kıvamda değil ama vali sonrası değişecektir. Çünkü valiye saklıyorum birçok şey. İşte yüzükleri mesela geliştirmiyorum.
Mesela burada aslında Timur'u koyacağım. İşte yeteneğini mesela fulllemiyorum. Timur getireceğim zaten. Timur'unkini fullleyeceğim. Normalde bu yüzüğü de mesela 20 yapabilirim. Hatta şuradan göstereyim. Bunu 20 yapacağım. Yani değişecektir güçler. Şu an böyle biraz daha zayıf görünüyor. Tam istediğim şey de değil. Ama tabii aslında kötü de değil. 18,5 milyon falan. Ama daha güçleneceğim. Vali var bu hafta. Valiye gireceğim. Orada biraz yatırım yapacağım. Ya işte şu mor teknolojiyi açarsam esas güç patlaması o zaman olacak da 10K teknik puana ihtiyacım var benim ya. Muhammed. 10K teknik puana ihtiyacım şart. Araştırmayı falan bitti zaten hani şu son kısım. Burası eğitimli hastane. Onun dışında kılıçları fullledim. Dediğim gibi üçüncü kompu kılıca çekeceğim. Kılıcım aslında Ramses'i mesela kılıca çeksem şu anda daha güçlü güç olur. 15 milyon, 15 buçuk olur o da gücü. Okçuları geliştirmedim. Aslında okçu kullanıyorum ama o yüzden boş kılıcım 10 milyon üzeri falan görünüyor. Toplama kompum yani şu 11 milyon. Ramses kompu kadar, okçu kadar. Çünkü paralı askerde de yine yaptım. Kılıca yine birazcık yüklendim. Sıfırdı kılıç. Sıfırdan şu duruma getirdim. Ama okçuyu geliştiriyorum yine de. Yani burayı fullleyeceğim zaten. Burada mızrakta saldırısını fullledim. Onun dışında pek bir şey yok. Süvarilerde birer tane. Mızrağın hepsinde bir tane. Bazısı iki tane var. Hasar bonusuyla can bonusunu ikiledim. Önceliğim şu sayfayı fulllemek. Çünkü kılıca da gideceğim için şurayı bitireceğim. Sonra mızrağın ikincisine devam edeceğim. Mızrağın ikincisi çünkü gerçekten artık çok uzun sürüyor. Bakın 31 gün, 38 gün. Onu yapana kadar şunu 5 yapmak 18 gün. Bu 13 gün. Yani iki tanesini yüksek seviyeye çekebiliyorum. Şunu 2'ye atmaya harcayacağım günü bunun birini beşinci seviyeye, birini dördüncü seviyeye atabiliyorum. O yüzden şurayı komple bitireceğim. Hem de güçlü olsun diye. Arenada. Arenayı da biraz saldım bu aralar. Yani hani saldım derken aklıma taktım. Arenada o yüzden birazcık olsun istiyorum. Güçlü olsun istiyorum komple. Yoksa mantıklı olun aslında arkadaşlar. Bu yaptığımı yapmayın. Arenanın size bir getirisi de yok. Çok yatırım yapmıyorsanız, ana iki tane kompunuz varsa paralı askerde de tabii ki de gidip bunlara harcama yapmayın. İkinci sayfayı açtıysanız o ikisini güçlendirin. Gidip de aman bunları da yükselteyim moduna geçmeyin. İki tane sağlam kompunuz olacaksa ona göre yönelin. Ben mesela atıyorum şuna harcayana kadar mızrağa ya da yükselsem Lubu'ya 20 milyon olmuştu mızrak kompum. Ama bu valide zaten 20'yi göreceğimi düşünüyorum ama bakalım ne kadar etkileyecek göreceğiz. Daha iyi Muhammed zaten alacağım. Onu da yapacağım bu arada. İşte dediğim gibi hep valiyi bekletiyorum. Zugi'yi açtım. Zugliang'ı. Ama valiyi bekletiyorum. Hani onu sarı kafa basmam lazım. Bir de bir sonraki çarkında birazcık alayım diye bekletiyorum. Yoksa aldım. Bunu koyacağım yani o net. Bu arada arkadaşlar Muhammed'in dediği doğru. Theodora yerine değil de Theodora yerine onun testini yapmıştık. Şu an saat 12'ye geliyor. Hafta içi yorgunluğu. Kafam durdu. Charlemagne yerine miydi? Theodora yerine miydi? Hatırlayamadım.
Bundan önceki canlıda zaten konuşmuştuk. Yani net söyleyeyim, tabii ki onu kesinlikle koyacağım. Bu üçlüde Zug'un olması gerekiyor. İkisinden şunlardan biri gidecek. Ama Magne miydi, Theo muydu? Şu an hatırlayamadım. Biraz kafam durdu. Haftanın yorgunluğu arkadaşlar. Vallahi. Burada da Guan yerine Timur'u koyacağım. Ama tabii ki şu yetmeyecek bana. 439 kafa maalesef bunu yetmeyecek. Çünkü Timur'um 3. Onu beşlerken zaten beşinci yıldızı 270 kafa. Şurası da 50, 50, 100, 200 kafa falan. 150. Şunu şey yapmam. Burası da 270. Ne etti? 420. Şu zaten 420'ye 5 yıldız olacak. Vlad'ı da yapacaktım ben. Bak Vlad da var. Doğru unuttum. Ano kompuma Boudica yerine de Vlad koyacağım. Ya benim çok işim var ya. Bu kadar yatırım yapmak da elemem lazım aslında. Bakayım bir ya. Şey var mıydı? Burada Timur da yok ki. Ee, Burada da şeyle yan yana geliyor. Vlad'la Zug. Mesela bu çark benim için çok boş. Şu an şurada bir tanesi Zuge olsa çok işime yarayacaktı. Yani en azından alabilirdim ama ikisi aynı olunca burada sandıktan da gol yiyorum. Çünkü sandığı ya işte Vlad'a kullanacağım ya Zuge'ye kullanacağım. O kötü etkiliyor maalesef. Timur'un zaten artık benim sezonumda çarkı yok ama bu tarz şeyler de gelecektir. Timur'u zamana da yayabilirim aslında. Guan Yu ile devam edebilirim. Zaten artık Lubu'yu şu an bu sezon çok kullanamıyorum Kiros çıktı diye. Öyle bir şey de yapabilirim. Gerçekten şu an bilemedim. Hangisine öncelik versem diye. Kafam durdu. O zaman şöyle yapacağız. Ana kompa yönel diyorsan. Ramses'i çünkü ben Lubu'yu biraz geçireceğim gibi. Zug'a yöneleceğim. Bir de Vlad'a yöneleceğim. Timur 6. sezonda çıkmıyor. Tam tersine Atilla çıkıyor. Bu gidecek. Lubu buraya gelecek. Buraya da ana bir komutan gelecek. Yani şöyle olacak. Burada da yeni Çinli komutan gelecek. Yani 6. sezon olacak bu. Şimdi bu ana komutan gelince Çinli geleceği için yine bir de Lubu'nun önüne getiriyorlar. Çok deli bir şey olacak. Kiros bile tutamayabilir diye düşündüğüm için süvariye yatırımı da kesemiyorum. Yoksa çoktan kesip Ramses'e bayağı yüklenirdim. Ama kesemedim. Yani ne olacak inan bilmiyorum. Vlad'ı da Boudica yerine almak istiyorum çünkü az da olsa oynatıyor. Yani hani böyle etkisiz bir eleman değil. Ama Zug da dediğin gibi Ramses kompunda uçuruyor. Yani elenecek olan Atilla bu kompta. Haklısın ya Muhammed. Denemeden aslında Timur'a hiç yatırım yapma. 3 yıldız bile yapmama gerek yoktu aslında. Üçü de sarı kafayla yaptım yani. Hani ona harcamaya şu an gerek yoktu dediğin gibi. Zaten o yüzden beşlemedim, durdum.
3'te bıraktım. Sonra jeton düştü dedim ya Timur'u düşüneyim tekrar. O zaman şöyle yapacağız. Yine 420 kafamız Villa'da gidiyor. Tabii bunun yeteneğini de açacağım arkadaşlar. Açabiliyorum. Bu arada korkunuz olmasın. 420 kafayı buna harcayacağım. Çark'ta da Zug'u çevireceğim. Bodika'ya da ara vereceğiz. Kahraman sıfırlama kaç gün ya? Olmadı Bodika'yı sıfırlayayım. 6 günü var daha. Süper. Valimize de çok güzel. Çark da gelecek. Bodika'yı sıfırlarım. Villa'da harcarım. Kalan parşömenlerle de Zug'a harcarım. Bu arada beceri sıfırlama parşömenim de var da harcamamak için yani. Amaç harcamamak. Yoksa şey değil. Şunların bile yetenekleri açık ben. Aynen. Aynen öyle yaparım. Doğru diyorsun Muhammed ya. Beyin yolculuğu. Evet, evet. Atilla 5 zaten. Timur'a gerek olmayabilir. Sor Arif. Tabii ki de sorabilirsin. Ya keşke bu sıfırlamada sarı kafaları da iade etseler. Mesela ben Timur'a sarı kafa harcadım. Ver abi sarı kafasını. Bana niye Timur kafası veriyorsun? Yani şey yapmıyor. Kafayı vermiyor hiç. Alamıyorsun sarı kafanı. Bak Barbaros'um kaldı. Ne yapayım? Barbaros'u kullanmıyorum. Buradaki kafaları ver bana geri iade et ya. Burada ne kadar çok kafa var. Şurası 150 zaten. Şeyim kaldı. Leon. Sezar mesela 4 yıldız. Ne gerek var? Sende yok mesela. Bak kaldı. Yani bir işime yaramıyor. Oyun ya gerçekten bizi pek düşünmüyor. Ben şu an bunu görüyorum. Birinci yılda zaten beklediğim gibi çıkmadı. Birçok yayıncı da tepki gösterdi zaten. Benim duyduğum. Bizzat göremedim ama duyduğum kadarıyla birçok yayıncı tepkisini göstermiş durumda. Ki göstermeliler. Abi hep yağlayıp ballamakla olmaz bu işler. Biraz da gerçekleri konuşmak lazım. Maalesef birinci yıl beklentiyi karşılamadı. Evet, şimdi ufak ufak artık şeylere, farmlara gönderme vakti geldi. Uykum geldi. Şeylerimizi de yapalım. Kabilelerimizi de keselim.
Ya bu birinci yıl gerçekten beni biraz üzdü. Kupon verme işi, paketlerin saçmalığı, ya şu koca günü boş geçirmek. Yani tek gördüğüm şu içgörüler. Başka da hiçbir şey yok ya. Gerçekten içgörü dışında hiçbir şey yok. Bunlarda da böyle aman aman değil. Yani bunlara çok kanmayın arkadaşlar. 3000 küsürleri alın tabii ki ama bunu size her zaman getiriyor. Bir etkinlik buluyor getiriyor. Cadılar Bayramı diyor getiriyor ki 31 Ekim Cadılar Bayramı biliyorsunuz. Yine Cadılar Bayramı var. Yani getirecek yine bu tarz şeyler getirecek oyun. Yılbaşı gelecek yine getirecek. Yani şunları hep getiriyorsun abi. Bunlar hep geliyor. Adını değiştiriyor sadece. 50 kere gördük şunları. Şurada bir kutlama indiriminde düzgün ver ya da git şu balonun içine sarıya bunları koyma ayıp ya şu yeşil kuponların ne işi var sarıda mı orada gözünü seveyim. Ayıp gerçekten ayıp ya. Ya zaten 180 puan dediğin adamın şunu patlatmak için bak 4000 alıyorsun 50 puan, 8000 100 puan, 12.000 lira 150 puan, 30 puan da nereden aldık? 929 lira. Yani neredeyse 15 bin liralık bir balon bu. Şaka değil. 15 bin liralık bir balon. Adamın koyduğu şeye bak. Ver baba elini biraz bol tut ya. Şunu patlatmak için 15 bin lira harcayacak adam kupon gelmezse. Hadi kupon gelsin 10 bin lira harcasın. Yani ayıp ya. Çok ayıp. Hele sarıya. Yani sarı balonu patlatmak ne kadar zor. Yeşil bir... Ya gerçekten ayıp ya. Hiç mi kafanız basmıyor arkadaşlar ya? Oyuncuyu soğutmayın. Evet 5 kafamız daha oldu. Bunları almıyorum ben arkadaşlar. Bende çok fazla var zaten. Yetenek açma şeyleri. Orada bir yazdığına bakmayın. Birleştirme olarak çok. Bu da bana mantıklı gelmiyor. 46 liralık. Yani çöp parası ama ne gerek var? Yani değmiyor. Bunda da artık alacak bir şeyim kalmadı. Atilla'm 5 mağazadan normalde her hafta alıyordum. Şunu açıyordum. Ama buradan alabileceğim bir şey yok. Hani Guanyu için değmez. Theodoras falan zaten şey. Kullandığım bir şey yok. Atilla'yı ben buradan beşledim arkadaşlar. Buradan şimdi yavaş yavaş Tripuvan'a çekiyorum. Belki ileride bir gün savaşçı kılıç mılıç kullanırsam. Ha ileride Santuz'u işe yarayabilir kılıçta bilginiz olsun. Çinli komutan zaten ben seviyordum. Sadece eli ağır. Yeteneğini geç atıyor. Ama güçlüydü her zaman Santuz'u. İlk sezondan beri. Arkasına güzel şeyler getirirlerse hiç belli olmaz. Santuz'u coşabilir. Hiç belli olmaz oyunun ne zaman ne çıkartacağı. Bunu o yüzden harcamayıp zamanı biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki paranız biriksin. Bana sorusu gelmişti. Yanıyor mu bu para bir sonraki hafta diye. Hayır, yanmıyor arkadaşlar. Biriktirebilirsiniz sefer paralarını. İçiniz rahat olsun. Yanmıyor. Kalabilir yani. Harcamanıza gerek yok. Atilla Guanyu gemlerini gösterebilir misin? Göstereyim. Ama gemler standart oluyor zaten. Hani savaşçıya savaşçı. Saldırı, kudret, ikinci vuruş, normal saldırı. Normal saldırı, kudret, kapasite yapmışım buna da.
tüm nitelikte elimde kalmış koymuşum. Bak bunun bir tane taşı eksik, iyi gösterdin. Saldırıyı işleyelim. Bundan eksiltmişiz. Şöyle oldu şimdi. Yeni yüzükler de daha iyi bu arada. Bak yüzükleri görünce aklıma geldi. En sonki canlı yayında zaten detaylara indik konuştuk ama kaçıranlar için söyleyeyim. Yeni yüzükler iyi. Muhammed senin gücün yeter. Yani yüzük yapabilirsin. Gerçekten çok güzel yüzükler var. Çok güzel yüzükler var. Göksel Kıvılcım çok güzel. Şaşalı Yıldırım. Arkaya desteğe koyulabilecek muhakeme. Yani çok güzel yüzükler var. 4K'lıklar. Evet dediğin gibi o etkinlikten ses seda yok. Şey olacaktır büyük ihtimal. Bazı oyunlarda var. Burada mesela şunu koyuyorsun ya, atama yapıyorsun. Bu tarz bir şey olabilir. Şunlardan da teknik puan çok değerli şu an benim için. Teknik puansız asla. İşte o kadar söylenmeye ancak gele gele Josephine geldi. Çok güzel. Josephine de bu arada iyi bir etkinlik. Bir de Okyanus'u beklerdim. Şuradan zarımızı da atalım. Şansınıza belki güzel şeyler gelir. Boş. Boş. Oha! Şaka mı bu? Ya lan sabahtan beri oynadım. Hiç böyle boşluklara denk gelmedim. 3'te 0 ya. Arkadaşlar izleyicilerimin hiç şansı yokmuş. Olur onu konuşuruz. Yeni yüzükler kesinlikle yakışır sana ve çok fark yaratıyor. Yeni yüzükler güçlü, gerçekten güçlü. Daha iyi yani. Ben yeni yüzük almayacağım Arif. Ona bütçe ayıramam yani. Tekrardan baştan bir yüzük kasmak o kadar çok emek istiyor ki validen, yani zaten her hafta validen şeyleri alıyorum. Kaliteli altın mı neydi adı? Yıpratır beni. Baştan o kadar seviye atlatamam. Ha yüzük sıfırlama gelirse kesinlikle. Ya 4 tane boş geldi. %50 boş attım. Hiç böyle bir şey atmamıştım gerçekten. İlk kez oluyor. Hiç şansınız yokmuş arkadaşlar. Sizin şansınıza dedim. Yayını kapattıktan sonra imparatorluk parası harcayıp zar atacağım yani. O kadar şey yaptım. Gaza geldim. Geceyi öyle kötü kapatmayayım. VIP mağazada almadığım bir şey kaldı mı acaba? Bakayım. Almadığım bir şey de yok ki alabileceğim. Şu VIP şunları almak arkadaşlar 150K. İmparatorluk. Şuradan neyse çarka saklıyorum ya. Josephine'in şeyi de var zaten. Yapmayacağım.
Bu arada ilk kez bu etkinlikte bu hediyelerin sınırlı olduğunu gördüm. O kadar yüklenmişiz ki oyun dedi ki günlük ittifak hediye alma limitini doldurdun. Artık nasıl paket çekildiyse, gerçekten nasıl yüklenildiyse dolmuştu. Hediye alamıyordum. 60-70 tane içeride kalmıştı. Ertesi gün aldım tabii. Bunda bir limiti varmış arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Buradan sınırsız böyle alamıyorsunuz. İttifak hediyesinde bir günlük alım limiti var. Ama kaç bilmiyorum. Herhalde 1000 falan ya da bir tık daha altındadır. Bugün mesela girdiğimde sayıyı da gördüm burada. 260'larda falan da sadece tek seferde 260 tane falan açtım. O yüzden 1000'dir falan diye düşünüyorum. Gün içinde çünkü 500'ü çok rahat görüyordur. Gelmiyor muydu imparatorluk parası harcayınca? Zar. Şeyleri almıştım doğru harcamayı zaten. Normalde alabiliyorsun da buradan şeyleri yaptıkça puan topluyorsun ya. Aa, teknoloji bağışını unutmuşum bak. Şunları da yapayım, buradan zarımı alayım. Arkadaşlar bu arada bahsetmeyi unuttum. Neden unuttuğumu anlarsınız. Yani rakip krallığa gerçekten 109'dan hiç takipçim var mı bilmiyorum. Üzüldüm. Bayağı da Türk var. Yüklenmemiş halimiz bu. O zaten hani çok korkunç bir fark var. O aklıma geldi, göstereceğim Muhammed hepsini. KVK zaten şu an hani e, çok fark var. Bir şey diyemiyorum. Karşı krallıktaki en güçlü kale 70 milyon falandı yanlış hatırlamıyorsam. Puanda da zaten o yüzden çok fark yemiş durumdalar. Ben hiçbir şey basmadım bu KVK. Ona rağmen 92. Kimse bir şey basmadı yani öyle söyleyeyim. İki tane arkadaşımız bayağı bir yüklenmiş. Yüklenmedik. Ona rağmen şöyle durumlar. Yani bizim üçüncü ittifak bile, boş olan ittifak bile karşının birinci ittifakını geçmiş. Ona da çok şaşırdım. Oyunu mu bıraktılar bilmiyorum ama R26 bizim mesela boş ittifak. Türk oldukları için de biraz da üzüldüm. Yani bizim beşinci ittifak bunların 6'yı yani ikinci ittifakların, üçüncü ittifaklarından daha fazla puan elde etmiş. Ha, belki onlar da kasmamıştır. Bilmiyorum. Ama gerçekten büyük ihtimal kalkanlı bir KVK olacak. Bizimle savaşacaklarını hiç sanmıyorum. Kalkan basacaklar. O yüzden sıkıcı ve güzel geçmeyecek. Puan da kasamayacağız. O yüzden kötü oldu yani. Hani oyunun da nasıl bir saçma eşleştirmesi varsa bizi böyle bir krallıkla eşleştirmesi ayıp. Yani karşıya da yazık. Bu adamlar ne yapacak şimdi? 70 milyon en güçlüleri. Ne yapacaklar? Gözünü seveyim. Bayağı da Türk var. O yüzden üzüldüm. Canım sıkıldı. Böyle bir krallıkla eşleşmememiz gerekiyor bizim. Bizim torbaya da nasıl düşmüşler onu da anlamadım. Onlara geçmiş olsun diyeyim şimdiden ama zaten kalkan basacaklardır diye düşünüyorum. Kalkan basmazlarsa bizim yabancılar sıfırlar çünkü. Puana ihtiyaç olduğu için puan kasacaklardır.
Yani bayağı zayıf bir krallık. Türk arkadaşlarımı şimdiden söyleyeyim, mutlaka kalkan basın arkadaşlar. Erdem'e baktığımızda çok kötü değiller bu arada. Yani savaşmışlar. Daha kötü erdemler gördüm ben. Gayet savaşan bir ekip. Hakkını verelim. İttifak olarak da şu şekilde terk edilmiş biraz galiba krallık. Mesela bu komp benim toplama kompuyla aynı güçte görünüyor. Garip yani, gerçekten oyunun sistemini bazen anlamak zor. Onun dışında sıralamayı şöyle göstereyim. Görkemli de 13 birinci götürüyor. 18 ikinci. İkinci krallık üçüncü. Biz yine dördüncüyüz. Bizde bir değişiklik olmadı. Aramızda böyle bir fark var. Birinci ile 2 milyonluk bir fark var. Beşinci 19, altıncı 73, yedinci 187 diye gidiyor. Daha da aşağılara inmiyorum. Bu şekilde görkemli sıralaması. Kişisel sıralamada Kanuni birinci, God King ikinciydi. Değişeceğini zannetmiyorum. Aynen. Hala aynı gidiyor. İlk iki bizim krallıktan. Üçüncü 13'ten. Bak, bu da çerçeve almış. Bu da almış. Şuradan da bakalım alanlara. Bunun gücü kaç? 200. Hey maşallah. Bununki kaç? 255. Hey maşallah. Olaf, bunun birlikleri güçlüydü. Bu da 200'dü galiba. Aynen 222. Bunlarla savaştık çünkü. Bu benim kalemi sıfırlamaya çalışmıştı. Kafa atmıştı da. Sonra topukladı. Karadayı da güçlü bu arada. Türk arkadaşımız 187 milyon güçte. Bayağı artmış ha. KVK'da 178'di, 10 milyon arttırmış gücünü. Bu da 160 falan da. O 198 olmuş. Yok ya, 180 falan da galiba, 160 değil. Bayağı güçlü kaleler var bizim Görkem'de. Yani nereye tıklasak zaten sağlamlara denk geliyoruz. Bak, Grize de almış çerçeveyi. Bunlar 1,5 şeye gitmişler. Bu şekilde gidiyor. Nasıl yani o kadar puan? Onların mı? Rakibin puanı mı? Evet, beyin yolculuğu. Ben de gerçekten hiç bu kadar zayıf görmedim. Ya hiç bir şey yapmasam bile puan ilerlerdi. Boş bir krallık büyük ihtimal. Türk görünce bir tıklayıp bakasım geliyor. Başka da yok. Böyle çerçeve falan göremiyorum. Var mı başka çerçeve? İleride göç gelecek arkadaşlar. Oyun aynı zamanda Steam'de de açılacak.
Steam'de açılması demek bilinirliği, duyurulurluğu, kullanışı daha artacak demek. Çünkü bilgisayardan hani herkes bu programı bilmiyor, indirmek istemiyor, kullanamıyor vesaire vesaire. Ama Steam'i herkes biliyor. En çok kullanılan oyun programı diyebiliriz oyuncuların oynadığı. O yüzden artış olacaktır. Hesapların değeri de artacaktır. Yani çerçeveyi almak, bir şeyler yatırım yapmak hesabınıza değer katar arkadaşlar. Bak bu da almış mesela bizim krallıktan. Açmış. Ve tabii ki şekil açısından bir fark olması açısından zaten oyunda oraya koymasının sebebi sınırlı sayıda insan alsın. Herkes alamasın diye yapmış. O sınırlı sayıdan biri olursunuz. Bak bu da açmış. Ya indikçe çıkıyor bu arada. Hiç ummadığın şeylerden çıkıyor. Yani 200'lere geldim. Hiç puan kasmamış Görkem'de. Ama aktif oyuncu. Bizim Onit mesela bak 100 milyon üstünde gücü 41 bin şey yapmış ama. Böyle arkadaşlar. Ah uyku çöktü. Onur'a da selam. Bütün arkadaşlarıma selam olsun. Gördük görmedik herkese selam. İttifak sıralaması da ikinci krallıktan Never Give Up birinci götürüyor. 13'ten K-pop Good People. 26'dan Valinor bizim krallık yani. Forgotten Order 18'den. Vargas Club 18'den. 18'den ha ilk 3'te yok. 4'te 5'te var. 6. 73'ten Crimson Wolf. Yani bizim Firedrax geri kalmış biraz. Bizde tabii gir çık V'ye aktarım. Oradan gir çık yapa yapa biraz düşüyor puanlar. Şeyde şuna gönderelim. Ulan Demir Göktaş'ı koymuş pakete ya. Ya aklıma geldikçe sinirim bozuluyor. Gerçekten şuradan alacağın şeyi gitmiş sana pakette koymuş ya adam. Ayıp ya. Teçhizat paketi diye bir de veriyor sana ya. Gerçekten hani bilmiyorum da teçhizata dediğin verirsin şimşek magma kristaline. Bugün ne günüydü? Son gündü. Biz ne yaptık? Neyden şey yapıyorduk? Çıt çıt çıt. Okey. Teknik puanla bu kadar puan oldu arkadaşlar burada. Teknik puan bastım ben bugün. Elimdekileri harcadım. O aldıklarımı. Teknik puan sandığına çok ihtiyacım var. İnşallah gelir. Beyin yolculuğu değiştirebilirsin. Kesinlikle yapabiliyorsun bunu. Şey yaz, Ketrin'e.
Süper Core değilsen de normal yine yazman yeterli müşteri hizmetleri kısmında. Onu da şöyle göstereyim. Hani Süper Core değilsen şurada Catherine çıkmayacak ya da WhatsApp'ında olmayacak. Onu da buradan gideceksin. Müşteri hizmetlerini buradan tıklayıp yazacaksın. Bizim krallığın sıralamasını da göstereyim tabii ki. 26 milyar mı fazla? O bizim basmamış halimiz Arif bu arada. Basmadık. Bizim krallığın normal güç sıralamasını da göstereyim. Froike başı çekiyor. Kanuni ikinci gidiyor. God King 3. Carnery 4. Aemon 5. Ekincan 6. Bu şekilde gidiyor. Ya şimdi böyle bakınca bizde bir sürü 100 milyon var gibi. Ama ya savaşta öyle olmuyor arkadaşlar. Burası sizi yanıltmasın. Bunların hepsi böyle aşırı aktif hemen savaşa gelen ya da doğru düzgün şey yapanlar değil. Maalesef değil. Gönlüm isterdi tabii ki olsun ama olmuyor. Burada çok fazla balinamız varmış gibi. Gerçekten güçlü burada kompları da. Valide zaten Val diyorum ya. Gerçekten artık böyle uyku saati geldi benim için. Arenada şimdi girerim gösteririm zaten komplarında. Sağlam. Yani herkesin kompu sağlam. Bizim krallık bayağı güçlü. Ama savaşta bazen aktiflik çok düşük oluyor. Katılım düşük oluyor. Bak karşı krallığın birincisi bizde olsaydı 59. hatta 60. olurdu. 70'in daha bir tık altında 60. olacaktı. 60 tane kale var 70 milyon üstünde. Erdem desen zaten korkunç erdemler. Aşırı savaşçı bir krallığız hepimiz. Savaşıyoruz yani. Öyle böyle demeden savaşıyoruz. Karşı krallıktakinin en güçlüsü galiba 20 milyon erdemi falan vardı. Hatırlayamadım ama 20 ise bizde olsaydı 30. olacakmış. Bunların zaten erdemi insansı değil. 200 milyonu geçmiş. Adamın kalesinin gücü kadar erdemi var. Korkunç. Yani mesela bu da Carner'e yakışmıyor. 150 milyon, 58 milyon erdem çok düşük bu arada. Gücüne göre de düşük yani. Buna da yakışmıyor. İttifak güçleri olaraktan dediğim gibi bizden V'ye geçiş olduğu için bakın V full, biz full değiliz. 10 milyar 800 milyondalar. Biz 6 milyar 800 milyondayız. R ekibimiz 3,2 milyar ama bunlar çiftçi farmcı adamlar. Öyle savaşa falan hiçbir zaman gelmediler. KVK. Zaten gelmesinler puan verirler boş yere. Çok tercih ettiğimiz bir şey değil. X ekibi hani KVK sıralamasında beşinci sırada mı neydi ama 708 milyon güçleri var yani hani adamların şeyi yok. Bir gücü yok. 708 milyon güç dediğin şu ilk üçü koy. İlk üçü tek ittifaka koy. 700 milyonu geçiyor zaten. 91 kişiyle 700 güçteler. Ama tabii ki de katkıları var mı? Var. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. İkisini de buradan sevgiler. Emek harcayan herkesi takdir ederim ben. Ama boş olduğu belli yani 91 kişinin 700 milyon güçte olması normal değil. Bak 42 kişi 600 güçte. Yani bir sürü boş kale var demek burada. Bu onu gösteriyor. Bizim Freuke'nin Arthur kompu 52 milyona ulaşmış. Onları da göstereyim. İlk KVK'nda başarılar Arif sana da. Korkunç bir gücü var bu adamın. Ee, Sadece biraz savaşlarda ağır kalıyor. Hani böyle çok aşırı şey değil. Hızlı hareket etmiyor.
Örnek veriyorum, bir tane birlik kesiyor, dinleniyor böyle. Hani nefesleniyor, soluklanıyor. Böyle diğerine geçene kadar biraz zaman geçiyor. Bizde 140 açılışları olmuş. Güzel. Yani insanlar gidiyor mor teknolojide. Ekincan mesela fulllemiş bak. 140 önemli. Benim de işte şu anki tek amacım o. Ben birliklerimi burada paylaşmıyorum arkadaşlar. Mızrakları da 50 milyonu geçmiş. God King'in de 50 milyona yaklaşmış. Baya fena. Kanuni de burada paylaşmıyor. Onunkileri de göremiyoruz. Bak yeni yüzüğü almış hemen. Abi çok iyi ya. Hasar azaltmayı almış. Defansif olanı almış. Mantıklı. Kiros'unkini 50'lemiş. 50'lemese diğeri Kiros'a daha çok yarardı. Yeni yüzüklerden. 50 milyon. Froyke'nin bayağı 50 level yüzüğü var zaten. Bak bu da 50, bu da 50. God King'de de iki tane 50'lik var. Ekincan'ın yüzüğü kaç? Yüzük seviyeleri düşük. Tabii güç farkı da çok fazla. Normal o yüzden. Froken süvarisi 50 milyona yaklaşmış. 41'lemiş bunu. Sakin suyu. Bunlar zaten full. Daha artmaz. God King'de sadece mızrağını paylaşmış. Başka bir şey paylaşmamış. Büyük ihtimal en güçlü kompu mızrak. Şeye takıldım. Bu adamınki 126 seviye. Bu 140. Beşer yıldız. Ama 700k önde. Birlik gücü daha fazla. Yüzüklerde mi dedim çok fark var. Hayır, yüzükleri de kötü seviyede değil. 30, 20, 10. Yani bununkiler daha tırt ama teknolojide daha geliştirilmiş okçusun demek ki. Freuken'in okçusu da 45 milyon. Bunda yüzük yok. Yüzük koymayı unutmuş. Abi biri hatırlatayım ben ona. Yüzük koymayı. Şunu. Yüzük koymamış. Teknolojiye bak ya. Gözünü seveyim. 32 milyon teknolojiden geliyor ya. 32 milyon nedir ya? 32 milyon teknoloji. Araştırma. 32 milyon. Fullenmiş. Bak Zuk koymamış buraya. Bunu da değiştirmesi lazım. Olmaz. Bu da böyleydi. Bizdeki sıralamalar. Güzel bir krallık, güçlü bir krallık. Muhammed, hatta göç olursa seni de beklerim. Yani yerin aslında senin olman gereken yerler buralar bu arada. Ergün hoş geldin. Almamış galiba ya Liang'ı. Ben de şaşırdım şu an yani. 82'den çıkartalım seni Muhammed. Orada çok yıpranıyorsun sen. Tek başına çok uğraşıyorsun, savaşıyorsun. Seni böyle bir krallığa almamız lazım. Alın babacım alın. Ne almış? Ferman almış, hızlandırıcı almış. Oh oh oh. Dövülmüş onurlar alınmış. Bak hala devam ediyor. İmparatorluk ışıltıları geliyor. Kim bu? Kim aktif? Oğuz almıyordur. 11 kişi var. Aydın Bey olabilir. Mali olabilir. Mali belki alıyordur şu an.
Başka da alan yoktur bunlarda. Bir 15 paket geldi. Ona söyleyelim Liang'ı da alsın ya. Liang'sız Ramses kompu mu olur ya? Ya da aldı da orayı mı güncellemedi? Bilmiyorum ki yüzüksüz de bırakmış. Abi Kraken'imize durumu da iyi yani hani şey değil. Adama bas desen basacak bir potansiyel zaten gördüğünüz gibi hani şey yapmıyor. O konuda Kanuni gerçekten çok iyi. Hem kendi kompları deniyor, test ediyor, söylüyor. Bak diyor şunu denedim, şu çok iyi diyor. Mesela Arthur kompunda işte yüzüklerini test etmiş. Birebir de daha iyi olan var. Topla saldırıda daha farklı, daha iyi olan var. Kendi de test ediyor. Değişik komplar da deniyor. Açıyor hepsini deniyor yani. Hani çok zor değil. Burada şaşırttı. Göç geldiğinde Muhammed gel sen mesela şurayı da Firedrax'te aynı böyle 10 milyara çekeriz. Çünkü göçle gelebilecek bir sürü Kraken arkadaşımız var. Yani 26 o zaman işte bambaşka bir seviyeye çıkar. Gerçekten çok başka seviyelere gideriz. Zaten balina çok fazla. Üstüne bir de aktif savaşçı böyle krakenleri getirdik mi? O zaman arenada çok şov. Arena demişken arenayı da bir geçelim. Ne güzel paket alımları devam ediyor. Dediğim gibi bu etkinlikle beraber ben ilk kez böyle günlük alım limitinin dolduğunu gördüm. Şöyle arenada da bakalım mesela. God King'in kompu şu şekilde kullanıyor arenada. Hatta şöyle göstereyim. Adam bana vurdu ya. Bana vurdu ya God King. Full. Teçhizat full zaten. Yani bunu da bayağı bir yükseltmiş. Genel şöyle bakalım. Kudret taşları da gelişmiş. Belli 63 kudret veriyor. Boru değil yani. Bineğine bakayım. Bineği şey yaptım. Ne? Niye boş verdi bineği bana? Şuradan girmediğim için mi? Öyle direkt girince boş verdi. Garip. İlla incına cıncına detayından gireceğim. Saçma. Pasif beceri kudret hasar benim atınkiyle aynı özellikte. Sadece kudret atı daha iyi şey veriyor, özellik veriyor ama özellik bunu da şey demesi kafa karıştırıyor. Atı daha iyi yetenek veriyor diyeyim. Bunun özelliği aynı. Vlad'ın da teçhizatları full. 40'lık bir porsuk yüzüğü takmış. Zaten full mor yüzük için. Defansif yüzük kullanmış. Bayağı defansif. Ata bir bakayım. İyileştirme etkisi. Bak ordu koparma. En güzel yetenek. Üstüne bir de yanında yenileme yakalamış. Kudret atı bir de yetenekte. Ama yenileme yeteneğinin hani o atın bunda bir etkisi yok. Çünkü yenileme şeyi yok bunun. Zorla misillemeyle ölümcül ejder dikeni. Bu tamamen karşı atak, savunma şeyi falan şeklinde olduğu için esas bunu merak ettim şu an. Bunun teçhizatları full değil. Üçer yıldız basmış. Yüzük full.
Ulan bu Lubu'dan hiç hasar yemeyecek ya. Öyle bir at yapmış ki Lubu'dan hasar yememesinin üstüne kurulmuş yani. Zaten counter'ı. Lubu var ya bunu gıdıklayamıyordur bile. Şu yüzükten de zaten ikinci vuruş becerisi yemiyor. Aynı zamanda sadece Lubu olarak düşünmeyin. Mulan mesela okçu. Mulan da buna gıdıklar yani. Gıdıklar gerçekten gıdıklar. Hasar azaltma üstüne zırh yetenekler için yani özellikler için koymuş. Can taşları gelişmemiş. Normal kırmızı. Zırh vermiş benim gibi bak bu da zırha dayanmış. Can vermiş. Pasif beceri hasar vermiş. Musa hasar böyle çok çıkartan bir komutan değil. Hasar vuruyor bu arada arkadaşlar ama hasar taşı vermeye gerek var mı bilmiyorum. Bence yok. Buna ne vermiş? Elinde bir tane can basmış. Tek can bu. Bir tane taş. Kapasite vermiş. Pasif beceri hasarı tüm nitelik. Buna işte ver mesela pasif beceriyi. Mesela Musa'dan çıkart pasif beceriyi. Geliştir. Yani ben öyle yapıyorum. Mesela gelişmiş taşı buna koy şeklinde yapıyorum. Tabii ki tokat manyağı yapmış benim çocuklara. Kudret saldırısının şeyine bak abi. Aradaki farka bak. 842 kudret var. Vicdansız ya. Adamın Musa'sı benim Kiros'tan daha kudretli. Zırh farkı, strateji, kuşatma falan. Benimki 3, onunki 4 tetiklenmiş. 2'ye 1. Bodikacık. Romalı yüzbaşı kullanmış. Romalı'yı tavsiye etmiyorum ben. Hadi bir de Lubus'una bakalım. Bir anda karakter incelemeye döndük. Nereden nereye geldik? Aleykümselam, hoş geldin Emre. Arif sen de Allah'a emanet ol. İyi geceler. Bize gelemezsin büyük ihtimal yer kalmaz kontenjan çünkü bizde şu an bile dolu yani. Hani böyle sınırlı sayıda seçmece. Bunda sakin suyu ellemiş. Bu da full zaten. Bütün yüzükleri full bu kompunun seviyesine göre. Şuna bak. Bakayım. Atını merak ediyorum. Teçhizat full. Her tür hasar. Ordu koparmanın sarısını takmış. Yani en iyi yetenek zaten. Bundan daha iyi özellik görmedim ben atlarda. Ha, iyileştirme savunma arasından bahsetmiyorum bu arada. Saldırı odaklı olaraktan en güzel özellik bu özellik. İyileştirme yetenekleri ayrı arkadaşlar. Onlarla kıyaslamayın. İyileştirmenin iyisi de gerçekten çok iyi oluyor. Çünkü arkadaki defansif karakterine de onu vermen gerekiyor. Kalkıp da ordu koparma atının ne işi var? İyileştirme yapacak kahramanda. Hem kudret atı hem de ordu koparmalı. Teçhizatlar full. Taş ne koymuş? Tertemiz yapmış. Saldırı, kudret, ikinci vuruş. Eşyalarına bakmadık süs eşyalarına. Kutsal zambak 2 var. Güzel yetenek direniş. Bunu da geliştirmiş bu arada. Oranlar bu değil normalde. Mavinin sonuna çekmiş. Bir sonraki şeyi mor zaten. Bundaki ne? Oğlum zambak nereden çıkmış bu arada ya? Bir dakika ya. Zambak ben hatırlayamadım. Bunda kalkan veriyordu. Zambak nereden geldi ya? Şu an bunu vermesi lazım. Zambak nereden bulmuş? Şu an beynim durdu. Süs eşyalarında zambak
Hatırlayamadım şu an ya. Gerçekten hatırlayamadım. Mulan'daki yüzükler de, Mulan kompunun yüzükleri de gayet güzel. Zaten Mehmet'le Belivu, Mehmet'le tutturdun mu iyi denk getirirse fena veriyor. Çok pis bufflıyor adamı. Mulan'ı coşturuyor yani. Atını merak ediyorum ama. Fırtınanın gözü. Yani tam gerçekten Lubu'yla yakışır bir at olmuş. İkincil vuruş. Az önce zaten bahsetmiştim Kiros'undan. Lan çok güzel gelmiş. Yeteneğe bak ya. İşte bak mesela şu. Çok güzel. Süs eşyasına bakacaktık. Oğlum bu ne Kartal'ın bereketi? Allah Allah. Ben mi süs eşyalarında şu an gece gece oldum. Dur ya canım yaptım bir. Şu son kompona da bakayım. Süs eşyasına bakacağım sonra. Ramses koymuş olmalı. Kılıç olarak kullanıyor. En güçsüz kompu Ramses. Öf, öf, mis. Tam Ramses'i zaten imza becerisi her şey aktif beceri strateji hasarı vuruyor. Çok güzel bir yetenek. Ruh bağı. Benim Ramses'in atında da ruh bağı var ama bu kadar güçlüsü değil. Kırmızı bu. Güzel yine. Güzel özellikler bulmuş. Güzel. Doğu rüzgarlarıyla huzurlu sığınağı açmış o da. Şimdi gideceğim şu süslere bakacağım. Çıldırttı beni. Önce bir sohbete de bakayım. Hiç yazan var mı? Fatih hoş geldin. Aleyküm selam. Sağ olasın. Ha varmış ya. Üf, kafayı yiyecektim yemin ediyorum. Çıldırtacaktı beni. Yeni mi geldi acaba? Ben mi gözden kaçırdım? Bir dakika bu kılıç saldırısı, kılıç savunması. Mızrak saldırısı, mızrak savunması. Süvari saldırısı, süvari savunması. Okçu saldırısı, okçu savunması. Allah Allah ya. Benim niye aklımda bunlar kalmamış ki? Ben savunma ne aldım süvaride? Ben yaptım. O yüzden aklımda kalmadı. Full saldırı odaklı gittim. Tamam ya. Üf. Ya diyorum niye aklımda kalırdı? Bakayım bir tane savunma alayım arkaya. Teklesin diye Lobius süvarilerimi yaptım ben. Full saldırı odaklı yaptım. Ne geldi? Ana hedefe verdiği hasar. Lan arkadaki adam ne yapsın bunu? Çöp. Özel etkisi bir tane daha üretelim. Ana hedef birliğin hareket hızını 6 saniye boyunca azaltır. Aktif beceri hasarı verdikten sonra. Atıyorum bunu Atilla'ya koysam Atilla yani hasar vermiyor. Yine çöp. Yok mu şöyle güzel bir yetenek bunda ya? Bak şu mesela direniş ver bana. Vermiyor. Onları bozup bu arada yarısını iade alabiliyorsunuz arkadaşlar. 5-5 iade alabilirim yani. Arena'ya dönüyorum. Şu arkadaşlarımızdan eti de gönderelim.
Adapt'ın mesela ekibi 140 RK, yani güçlü gerçekten. Onit. Ya bizdeki krallıktaki herkesin, adamın ikinci hesabı bile 75 milyon ya. Yani güçlüler şey değil. Jurassic'i keselim mesela. Bugünkü bir 5 saldırımı yapayım. Rıdvan hoş geldin. Sağ olasın. Bayağı ilerledik, konuştuk. Etkinliği biraz salladık. Birinci yıla yakışmayan dedik. Normalde bunu kesebiliyordum. Kesemedim. Alican'ı da denedim. Onu da kesemedim. Garip bir şekilde. Güçsüzleştim mi, ne oldu? Anlamadım. Burn DN mesela, bak bu da güzel kompları. Aemon, bak güçlü kompu. Bunu alabiliyordum. Otto'su çok artık şey yapıyor, bunu tutuyor. Otto çok fark ettirdi bunda. Yine alabilirim de doğru dizilimi yapmadım. Şu an hakkı ona harcamayacağım. Ya da yaparım, beraber bakarız. Onit'e bakmıştık zaten. CNS bu dandikmiş. Güçsüz mesela. 98 milyona göre bayağı zayıf hatta. Abi bu ne ya? Kleopatra ne burada? Sercan döver mesela, bak onu. Hiç affetmez. Sercan'ın kompları daha iyi. Şu adam bile döver. 86 milyon zaten şey değilmiş de. Bütün kompları güçlü. Hatta bunun kompları kağıt üstünde benden de güçlü. Sıralaması biraz daha yukarıda olsa onunla savaşırdım da şunu deneyeceğim. Yenilemeyeceğim. Şuna bakacağım. Bak şimdi. Otto. Otto'yu şöyle koyacağım. Şuna şöyle yapacağım. Bunu böyle yapacağım. Bu şekilde deneyeceğim. Ama bu sefer Kiros çok tanklaması gerekecek. Bu buradan hasar çıkartamayacak. Dur bakalım. 3'e de değil 1'e alalım. İzleyelim. Bak, yarısı gitti Kiros'un. Otto'su da duruyor yani. Bak, adam bir canlı ne kadar uzun sürede. Yani benim Kiros gitti, 10 can oldu. Hala duruyor, oyun bitecek. Bak hala Otto durdu. Otto çok uzun süre tankladı ya. O sırada bunlar hasar yemedi. Otto bütün hasar tankladı. Yani arena için Otto gerçekten paha biçilmez bir şey. En öne koy. Sabaha kadar tanklasın. O sırada arkasından diğerleri hasar çıkartsın. Bu adamın beni bu kadar farklı yenmesinin imkanı yoktu normalde. Çok rahat yeniyordum bunu. Gücü her zaman benden fazlaydı bu arada. Eskiden yendiğimde de işte 90 küsürlerde, 92, 96 falandı. 100 olmuş şimdi. Otto tarafını çok güçlendirmiş. Baggio'ya bakalım. Normalde bu arada Dabrus'u hani şey için, sıralama için uğraşmıyorum. Bizim ekipten mesela Dabrus'u alabiliyorum normalde ama ona saldırmayacağım. Baggio'ya saldıracağım. Sıralamadan ziyade hem kompları merak edip deniyorum. Onları test ediyorum. Kimde çalışıyor, kimde çalışmıyor. Bunu Kiros'a yem edeceğim. Lubu zaten şunu parçalayacak. Ben de bunun Lubus'unu parçalayacağım. Bakalım. 100 milyon. Benim hepsinin bir de şeyleri, birlik teması farklı. Bunda güneş var, bunda bilmem ne var falan. Değişik. Bak Joseph'in bayağı dayandı. Onun Kiros'unun canını bayağı yedi. Ramses buradan tarıyor. Tak tak vuruyor, görüyorsunuz şeyini. Ama onunki de vuruyor. Bu savaş bende arkadaşlar, net bir şekilde söyleyeyim. Aa bak, chart şey teması.
şeyi almış, diğer ikinci temayı. Siyahın çerçevesini almış daha doğrusu. Birlik çerçevesi, yanlış anlaşılmasın. Bir tek Lubus'u kaldı. Benim iki tane duruyor. Bire bir kaldı ama hiç şansı yok. Hadi 3'ü alayım artık, tamam. Yani 100 milyondu mesela ama kompları benden daha zayıf. 110 var burada, bakalım. Miyamoto çok ani hasar çıkartabiliyor. O denk gelirse sıkıntı. Bakalım. Bak hemen canı nasıl gitti. Şu an biraz dengelendi. Bire bir gitti. Of, Ramses'im yedi yedi. Kiros da gitti. Kaybettik bu savaşı. Çok ani hasar yedim ya. Çok pis kritik tuttu sanırım. Bakacağım. 20K. Yani Miyamoto'dan fazla Lagert'e vurmuş ya. Şaka gibi. Bunda bir şey yok zaten. O değil de. Heh. Lubu. Lubu mu patlattı bize? Yo. 33K Ramses çıkartmış. Üf üf. Zuklu. Çok coşturuyor ya. Yüzükleri falan da öyle güçlü değil yoksa. Tabii benimki Joseph'in öylesine koyduğum bir komp. Bak buradan çok çıkmış olabilir. %107K çıkartmış. Vicdansızın lübusu. Orada bir kritik yedim çünkü ben. Yani o çok işi bozdu. Baksana benim. 20K vurabilmiş kılıcına, Miyamoto'suna. Orada çok kötü yedik. Tabii ki 110 milyon güçte, bu ayrı da. Videoyu beğenmeyi unutmayalım bu arada arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Kaç saldırı yaptım ben bugün ya? 1, 2, 3, 4, 5. Beşlemişiz. Görkem için yeterli. Alican'ı da kesemedim bak. Alican normalde kesebiliyorum. Kağıt üstünde de benimkiler daha güçlü. 129, 126, 126 birlik kapasitelerin falan daha fazla. Bir tek Joseph'in tırt. Ama onun şu ikisi çok fena hasar çıkartıyor. Ramses'i de güçlendirmiş ve kılıca çekmiş. O beni ters köşe yapıyor. Okçu yok. Ha, şunu da yapabilirdim. Burada dizilim. Benim ikinci mızrak kompum da aslında araştırmadan kaynaklı güçlü. Şöyle bir şey ya da senin yerine şöyle bir şey de yapabilirdik. Yani şey yerine, Joseph'in yerine.
Kılıç savaşçı kompu yapabilirim diye şunlar var elimde ama işte ya da okçuya çevirebilirim. 6. sezon Atilla boşa çıkarsa Timur mu çıkacak Atilla mı daha net değil. O zaman o tarz bir şey de yapabilirim. Bir tane daha saldırı yapalım. Warmong'u kesemem. Çok güçlü. 103 milyona göre gerçekten aşırı güçlü. 103 göründüğüne bakmayın. Ekincan da güzel sağlam ama mesela Warmong bence ondan da sağlam. Piccolo da güçlü. Dabrus'u kesebilirim. GG CMJL. Bunu da sanmıyorum. Josephine beni çok aşağı çekiyor. Bunu kesebiliyorum. V'den kesilecek Hacı babamız var. Onu da kesmem. Kasaba vuracağız. Ne yapalım? V'de başka adam yok. Şu an görünen. Kasaba 3 tane mızrak kullanıyor. 26 kaba. Videoyu beğenmeniz kıymetli arkadaşlar. Aa, kasap beni kesecek neredeyse. Gerçi nereden neredeyse 75k şey varmış ya. 33k. Yo, 75k falan yokmuş valla. 3 tane mızrakla iyi dayandı yani. Mızraklar tabii dayanıklılığı fazla kahramanlar. Güzeldi yani. Güzel götürdü. İyi yapmış. Hatta bakayım merak ettim şey. 3 mızrağı nasıl yetiştirdi? Teçhizat nasıl yetiştirdi? Çok merak ettim. Villada 3 yıldız. Oo, ordu koparmayı bulmuş valla. %30 seviye basmış. Yonca'yı patlatmış buna. Defansif. Sakin su da koymuş. Bak benimki gibi yapmış Mansa Musa'sını. Güçlü. Güçlüydü. Sakin suyla bayağı şey yapmış. Şöyle baktığımızda Romalı yüzbaşı. Dediğim gibi teçhizat evet yetiştirememiş. Leos'u. Richard 5 yıldız. Barbarossa 5 yıldız. Leos da 4 yıldız. Yetenekler açık ama Mor da buna fulllemiş. Barbaros'un ana yetenekleri yani kullanılan yetenekler açık. İyi, o yüzden dayanıklı olmuş. Yüzüksüz, teçhizatsız. Diğer Sezar'ı Sezar 5, Ram 5. Ay Octavian'ın ne Ram'ı ya. Yetenekler açık ama hiç beceri basmamış. Teçhizat da yine öyle vermiş. Qin Shi Huang'da bir yıldız. Ya çok yani yanlış bence. İbrahim izliyor musun bilmiyorum ama yanlış bir dizilim. Yani teçhizat yetişmiyor, yıldız basmamışsın. Şeyden kaynaklı koyuyor büyük ihtimal. Araştırması en fazla tabii mızrağı geliştirdiği için araştırma bonusu fazla. O yüzden ister istemez güçlü.
Ama zaten onun dışında hani başka da bir kompa yatırım yapmamış görüntülediğim kadarıyla. Sadece mızrağı yaptığı için de güzel yani bir şey diyemedim. Tek mızrağa yatırım yapmış, güzel de yatırım yapmış. Ana birliği gayet güçlü kilosu. Eline sağlık. Evet, paket alımları devam etmiş. Evet arkadaşlar, merak ettiğiniz bir şey yoksa tam onu sordum. Merak ettiğin yüklemede kaça kadar? Şu an şuraya kadar geldim. 510 diyebiliriz. Tabii bunları konuştuk. Kaçırdın büyük ihtimal Emre. Bayağı konuştuk, şey yaptık. Kaba yeni başladıysan yatırımına göre değişir. Ne kadar yatırım yapıyorsun ya da yapmıyor musun? Hani hiç yatırım yapmıyorsan tabii ki tek birlik gideceksin. Mecbur onları geliştireceksin. Araştırmada falan ona yükleneceksin. Ona göre teçhizat alacaksın. Ona göre magma kristalini, şimşek kristalini, dövme kitini kullanacaksın. Onlar önemli. Bu paketlerin çöp olduğunu söyledim. Teçhizat paketinde magma kristali yok, şimşek kristali yok. Adam da göktaşı koymuş. Taslak koymuş. Zaten haritadan toplayabiliyorsunuz bunları. İçgörü dışında bugünküleri beğenmedim. Sadece içgörü aldım arkadaşlar. Ve birinci yıl olarak da zayıf buldum. Tekrar üstünden geçeyim. Yani şu balonları patlatmak anlattım. Mutlaka geriye alıp izleyin. Neden olumsuz gördüğümü. Aynı şekilde verdiği tema arasındaki fark 9K o tema için pahalı. Ondan bahsettim. Ne yardım istiyor? Yardım yok oldu. Babil Kulemizi kim yıktı bizim? Yaralı iyileştirme. Ziraatin dışında şöyle güzel bir teknoloji var mı yatırım yapabileceğim? Burasını zaten fulllemişiz. Bunun başındayız. Ekstra öldürmelerden de bunu da fullledik ya. Ondan galiba. Yo bak bir tane kalmış. Şu kalmış sadece. Hay şükür az önce yoktu. 50K gitti. Haha. 50K gitti mi? Doruk olarak düşünüyorum. Bir daha düşüneyim. Gitti ya. Gitti tabii. Net gitti. Ya zaten şuradan yola çık. Şöyle göstereyim. Üstünden gideyim. En pahalı paket 50 bin imparatorluk parası veriyor. 500 bin imparatorluk parası için bundan 10 tane ihtiyacım var. Doğal olarak gidiyor. Şu kadar 50K'dan kalan. Düşün.
6.849 kalmış. Ya küsuratlı falan işte şeylerden. Hani sadece buradan çekmiyorum. Buradan falan da aldığım için o yüzden burası da küsuratlı. Kupon 4K'lıklara kupon gelmiyor. Diğerlerinin kuponları da hani bana hiç düzgün kupon düşmedi. O yüzden 44 44 gitti diyebiliriz. 44 gitti, evet. Yarın şunları düşünüyorum. Buralara gelirim diye düşünüyorum. Tabii şu da önemli. Burada ne vereceği de önemli. Böyle dandik bir şey verirse iş zor gerçekten. Bakalım yani yarın ne gösterecek, ne verecek. Evet arkadaşlar, sorularınız bitti sanırım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 13 beğeni gelmiş. Ama çok daha fazla izleyiciye sahibiz. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız, düşüncelerinizi paylaşın. Siz nasıl buldunuz birinci yılı? Etkinliği beğendiniz mi? Eksik dediğiniz noktalar nelerdir? Mutlaka yazın. Neden yazın? Paylaşın. Çünkü bunu oyuna iletiyoruz. İletince oyunda zaman zaman geri adım atıp iyileştirme yapabiliyor. Josephine'in hazine avı gibi düşünün. Yani söylenmesek böyle bir şey gelmeyecekti. Mutlaka yorumlarınızı bırakın videonun altına. Çünkü kıymetli düşünceleriniz dikkate alınıyor. Ama şu anki ben yine biraz yetersiz buldum. Birinci yıla yakışmıyor. Yani yarım yılda yaptığı etkinliğin aynısı. Hatta bunda daha az kupon. Verdiği kahraman zaten Henry kullanılacak bir kahraman değil. Ne yapayım ben bunun 99 tane kafasını? Yani onun yerine düzgün bir kupon verse, işte bazı şeyleri daha şey yapsa, uygun yapsaydı daha iyi olurdu. Bunu 9K akik olması mesela normal değil. Temayı tamamlamak için 10.600 akik harcamanız gerekiyor. Ya da buraya gidip temayı tamamlamak için çerçeveyi şuraya koyması hoş değil. Buraya da koyabilirdi hani eğer şey yapmak istiyorsa. Ya da şunlarda kuponları daha düzgün yapabilirdi. Bu balonların içine bunu tamamlaması ne kadar zor bakın. Şu 180 puan. 180 puan dediğin tekrar üstünden geçiyorum. Bundan 3 taneden fazla ediyor. 3 tane bundan yani 12.000 küsürden alıyorsun. Üstüne bir de 30 puanlık 900'den alıyorsun. Ancak öyle patlatıyorsun. İçinden sana çıkartacağı kupon şunlar olabiliyor. %9 ihtimal yani ne kadar fazla. Komik. Yani sen buradan bunu düşürsen ne olur, düşürmesen ne olur. Verdiğin kupona bak. Allah aşkına çok komik kuponlar. En azından şu iki balonu bu yeşillerin ve mavilerin bir kısmını şunu falan yok edebilirdi. Bunlar olmasaydı daha iyiydi. Hele sarıda bunun olması çok saçma. Bu sarıyı patlatmak 360 puan mı ne? 380 puan mı ne? Yani ne kadar zor patlatması. Patlattığında sana vereceği hediyelerden bir tanesi de şu dandik kuponlardan. Ki bana da iki kere de birinde şu çıktı. Diğerinde de bu çıktı. Yani vermese de olurdu. İki tane sarı patlattım çıkana bak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayan varsa kanala abone olmayı unutmasın lütfen. Beğeniyorsanız içerikleri abone olup beğenip destekleyin. Kendinize